seni. Yalnızlık, kalp kırık, yağmur sonrası şimdi. Korkmazdım hiçbir şeyden, aşk geldi. Gurur.
Benim gökyüzüm var, dünyamı saracak kadar. Benim gökyüzüm var, karnım doyacak kadar. Her gün bu iş yaptım, toprağa uzandım, başımı yasladım, çimenden yastığım var. Yanımda güneş sıcak, yollar uzayıp gider. Bir rüzgar esse uçup gider. Yalan dolan ne varsa yara veren, şehirden senle gelen benim ellerim var. Gözlerim, dudaklarım, benden içeride ben var. Son 2 3. Benim gökyüzüm var, dünyamı saracak kadar. Benim gökyüzüm var, karnım doyacak kadar. Her gün bu iş yaptım, toprağa uzandım, başımı yasladım, çimenden yastığım var. Yanımda güneş sıcak. Herkese selamlar, sevgiler. Sesim geliyor mu? Geliyor, evet. Umarım iyisinizdir arkadaşlar, keyiflisinizdir. Bir pazar günü canlı yayına daha sizlerle birlikteyim. Bugün 9-11-2025, artık Kasım ayının başı geçildi. Yavaş yavaş ortasına doğru gidiliyor. Umarım güzel bir pazar günü yaşıyorsunuzdur. Genel olarak İzmir'de şu an çok güzel bir hava var. Ama tabii ki Türkiye'nin değişik yerlerinde neler yaşanıyor, onları da sevgili Özgün'le Gizem'den öğrenelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Evet, Gizemciğim, sana her zamanki gibi yayından izlediğin için ses geç Hoş bulduk gidiyor. hocam. Şimdi gör, evet şimdi. Kapattım hocam. Ama bir senkron var galiba sende. Ona dikkat et. Biraz erken sen de yazmaya çalış çünkü geç geliyor sesin. Özgüncüm, hocam. Denizli'de hayat nasıl gidiyor? Valla çok güneşli bir hava var. Çok güzel bir ortam. Tam bir sonbahar havası. Of. Etkinlikler dolu dolu. Her akşam bir konsere, sinemaya, tiyatroya, festivale gitme şansım oluyor. O yüzden Harika. de belediyeme çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye'mize. Bir şey diyeceğim Özgün. Geçen gittiğim bir konser vardı. Onu çok beğenmiştik. Böyle halk müzikleri konseri gibi. Nefis bir şeydi. Ege Aşıklar Bayramı 12. defa yapıldı. Aha, harika Evet. bir şey ya. Harika bir şey gerçekten. Yani ben de orada olmayı çok isterdim. İnşallah bir sonrakine gideriz. Herhalde geleneksel olarak yapılıyor değil mi Denizli'de bu? Evet, 12. yılında çok güzel oldu. Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Türkiye'den, çeşitli şehirlerden bir sürü aşık geldi. Ve o aşıklık geleneğinin festival ortamında yaşandığı tek şu anda festival. O da Denizli'de yapıldı ve çok güzel bir akşam yaşadık. Muhteşem. Uzun uzun, dolu dolu. Çok çok güzel. Bir dahakine inşallah ben de geleceğim. Gizemciğim, Macaristan'da hava nasıl? Teşekkür ederim hocam. Burada biraz güneşli, biraz bulutlu bir havamız var. 2 gündür yağmurdan sonra. Aman Allah'ım. Hava kaç derece şu anda orada? Hava şu anda, bakayım hemen sizin için söyleyeyim, 13 derece. Şaka gibi. Bugün bayağı 24-25. Yayında bir sorun var mı? Tomris diyor ki yayın dondu mu, bende mi bir tek diyor. Şu an donan var mı? Görünürde, Yok, sanmıyorum. görünürde yok. Bende de yok, bir şey gözükmüyor. Peki siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Şöyle hemen bir bakayım yazdıklarınıza. Yayın başından beri hepiniz hoş geldiniz. Nedim Tayfun hoş geldin. Real birisi hoş geldin. Rüya hoş geldin. Dimaş hoş geldin. Dimaş da burada. Mehmet Karateke Official burada. Hoş geldin Mehmet. Bakalım kimler burada? Aslan burada. Nesi burada? Selam Azerbaycan. Medine burada. Bakalım başka kimler burada? Tomris burada. Çok selam Tomris. Bakalım kimler var. Ben Favorita burada tabii ki. Serhat burada. Hoş geldin. Nasılsınız arkadaşlar? Siz neler yapıyorsunuz? Keyifler nasıl gidiyor? Reza Moslemi müzik burada. İşte bu. Tebriz burada. Harikasın Rezacığım. Nasılsın? İyi misin? Begonvale burada. Hepiniz hoş geldiniz. Neler yaptınız? Neler ettiniz? Şimdi Onur İşcan diyor ki hocam ses analizimi yapar mısınız? Yaparız çocuklar. Linksiz bırakmayın bizi. Baştan itibaren kopyalayın. Sara Bayraktari Arnavut'tan güzel bir ses hocam. Güzel, hemen alalım.
Kontrolit 00 isimli şahıs arkadaşımızın isteği. Şöyle bir toplayalım. Özgün, bu hafta müzik dünyasında neler oldu? Bir yandan sen küçükçe anlat. Ben de bir yandan böyle tuttuğumu alayım buradan. Valla yangın yeri, nereden başlasam bilemiyorum. Nasıl bu yani? hafta. Bir saniye, yayın öncesinde konuşmadık biz. Ortalık yangın yerse benim niye haberim yok? Hadi bakalım. Yok, anlatmadım hocam. Aa, Biraz başka konulardan konuştuk hep. hayda. Son yayından bugüne olan şeyleri anlatayım hocam. Daha öncesi de var da. Şimdi Grammy 2026 Şubat ayında yapılıyor. Evet. Onların adaylıkları açıklandı. En sonunda çok beklenen bir gündü. 7 Kasım'da gece yarısı bile ben televizyon başına geçtim. Merakla bekledim. Tabi orada rapte Kendrick Lamar 9 adaylık aldı. En büyük adaylık Kendrick Lamar'da. Üf. Artık yani ben rap'in kralıyım Dedi. seviyesinde. Ondan sonra da Lady Gaga. Mayhem çok sevilmedi ama Mayhem 7 adaylık aldı. Ondan sonra çok önüne çıkan ikinci figürü oldu. Taylor Swift adaylık alamadı. Bu biraz ortalığı yangın yerine çevirdi fanları tarafından. Çok iyi oldu. Türkiye'den 3 adaylık vardı. Aleyna Tilki Kırgılar albümüyle, Melike Şahin Akkor albümüyle ve Manifest en iyi çıkış yapan grup ve en iyi grup Evet. kategorilerinde adaydı. 3'ü adaylık alamadı ancak geçtiğimiz sezon röportaj yaptığınız Esin Aydıngöz'ün Evet. içinde bulunduğu koro kadrosu aday oldu. Finale kaldı. O yüzden de şimdi Grammy adaylıklarında Şubat ayını heyecanla bekliyorum. Bakalım Vay, o vay, akşam vay, kimlere vay. ödül gidecek. Çünkü dünyanın en prestijli ödülü. Tabii benim ana konum, en sevdiğim hobim Eurovision 2026'da. Artık işte Viyana süreci hızlanırken ORF'nin genel müdürü açıklama yaptı. Dedi ki artık siyaseti bırakalım. Tüm ülkeler, katılmayan ülkeler de gelsin. 70. yılı büyük bir şölenle kutlayalım. Tamamıyla müziğin birleştirici gücünü kullanalım diye bir açıklama yaptı. O sırada da malum ülkeden birileri itirafta bulunmaya başladı. Dedi ki biz dedi son yarışmada ülkelerde dedi belli bir bütçe ayırdık. Oralardan işte SMS satın aldık. Belli olaylarla ikinciliğimizi şey yaptık. Bundan sonra dedi sırada birincilik var dedi. Ondan sonra da başka bir dedikodu da şöyle bir şey. Şimdi Aralık ayında bir EBU Genel Kurulu yapılacak Cenevre'de. Evet. Aralık ayında da bu malum ülke konusu konuşulacak. Eğer burada şu anda beklenmiyor ama ateşkesten ötürü bu malum ülke dışarı atılırsa Monaco yarışmaya katılacak ve Monaco'nun temsilcisi de bu malum ülkeden bir sanatçı olacak ve bu sanatçıya da tarihte görülmemiş bir bütçe ayrılacak. Promosyon ve hazırlık bütçesi. Arkasında duracaklar yani. Evet. Bakalım yani bu malum ülkenin sonucunu da merakla bekliyorum. Viyana'da nasıl olacak? Yani United by Music mi olacak? Yoksa işte Orta Doğu'dan bir birinci mi göreceğiz? Onu bekliyorum. Sonra bir de dünyayı en büyük böyle dünyada olay olan bir şey ama Türkiye'de çok haberleştirilmedi. Now Nation'ın CEO'su bir açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi 2025'te canlı müzik piyasasının büyüdüğünü gördük. Önümüzdeki 5 yılda da dedi canlı konserler ve festivallerin ulaşacağı bütçe ve işte kazanç geliri 50 milyar dolara ulaşacak. O yüzden dedi ki bu Nation CEO'su şarkıcıysanız ya da işte grupsanız lütfen canlı müziğe yatırım yapın dedi. Yani burada bir pazar var artık genişliyor dedi. 50 milyar dolar ulaşacak dedi. İnanılmaz. Sonra bir Hive diye bir şirketin olayı başladı piyasada. Bu Hive uygulaması var hocam. Biliyor musunuz bilmiyorum. Hayır, bilmiyorum. Şimdi mesela diyelim sizin üzerinizden örnek vereyim. Kelebek şarkıcısının vokali var sadece. Hive uygulamasının içinde. Tamam. Sizin vokaliniz var. Ben Hive uygulamasında onun altına yapay zeka ile birlikte müzik üretiyorum, remix. Ve bu remixleri paylaşıp buradan gelir elde ediyorum. Fantastik bir şeymiş bu. İrlanda'da Kiev
diye bir adam bu şirketi kuruyor. Hive uygulamasını kuruyor. Evet. Daha sonra da bu yarışmanın içinde Andreas Jonsson diye İsveç müziğinin en önde bestecilerinden biri var. Hı hı. Bu aynı zamanda uygulamanın hem yüzü hem de en çok tanınan kişisi, müzik adamı uygulamanın içinde. Bu adamın işte Britney Spears'ın tüm şarkıları, Justin Timberlake, NSYNC şarkıları, Tamam. işte Backstreet Boys'un şarkıları, Katy Perry'nin şarkıları gibi bir sürü bestesi var. Dünya çapında hit olmuş. Tamam. Yani 378 defa, bazı yerlerde de 250 defa bir numaraya yerleşmiş dünyada şarkıların. Şimdi bu İrlandalı sahibi Hive uygulamasının çoğunluk hissesini satıyor. Andreas Jonsson tabii bu işin içinde mi değil mi bilinmiyor ama bu çoğunluk hissedarları bir araya geliyor ve şirketin kurucusunu kovuyor şirketten. Ve diyor ki bu binaya ve şirkete girersen seni tutuklatırız diyorlar. Allah Allah, ne kaosmuş be. Kurucu çok acayip bir şekilde İrlanda'da dava açıyor ve 400 kusur bin euro tazminat alıyor şirketten. Ama Amerika'da da bir dava açıyor. Benim işte şirketin hisseleri bana kandırılarak benden alındı. Şirketin değeri düşürüldü ve ucuza şirketin çoğunluğu ele geçirildi. Ben hisselerimi geri istiyorum diyor. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Şimdi sesler belli. Yani Hive uygulamasının içindeki sanatçıların sesleri belli. Ama müzikler AI altyapılı olduğu için bestecileri uygulamayı kullananlar mı yoksa Hive şirketinin sunduğu AI sistemi mi? Onu şu anda mahkeme bir karar veremiyor. Ve içerik sözleşmesi, içerik paylaşımı sözleşmesiyle kullanıcı sözleşmesinde de hukuksal bir altyapı henüz çözülmüş değil. Tabii ki. Zaten çözülmesi de çok zor. Şu an öyle bir şey yok. Bu çok dikkat çekti ve bundan dolayı da bir teliflendirme sorunu yaşanabilir diye uygulamanın girişleri düştü. Ve değer kaybetmeye başladı hızla piyasada. Artık kullanıcı sayısı azalmış durumda. Ama bunun özellikle de işte K-pop şarkılarındaki bir dominasyonu da var. Onların remixleri de çok dinleniyormuş. Kore piyasasını etkileyen bir şey de var. Kore demişken Grammy'de de Rose ve K-pop Hunters, Demon Hunters dışında başka bir aday gelmedi. O da çok dikkat çekici oldu. Evet, Korelilerin de girememesi. Hakikaten Özgün, bombardıman gibi haber bombardımanı yaptın. Müthişsin valla. Çok acayip. Çok acayip. Hakikaten. Yani anlatacağım şeyler var da gerek yok. Şimdilik bu kadar yeter. Aynen. Gayet güzel. Orijinal Yoksa bir 10 haberler. dakika daha anlatırım. Tabii. Bunu zaten özel bir şeyde konuşmamız çok daha iyi olur bence. Hatta her haberle ilgili detaylı görseller vesaire hazırlarsak çok daha da iyi olur bence. Şöyle, şimdi bu yapay zeka ile alakalı artık en çok konuştuğumuz şey haline gelmeye başladığı için, ki hepimiz de kullanmaya başladığımız için çok değerli bir yere oturuyor. Yani müzik dünyasında şu anda en çok konuşulan, daha doğrusu en popüler olan şey bence Özgün. Ya popüler olan şeyi konuşmak da kolay, hayatına almak da kolay. Çünkü aslında ben mesela bu hafta şeyi de gördüm. Sagopa Kajmer'in kendi ürettiği yapay zeka şarkıları gördüm mesela. Bir albüm çıkarmış. Nun Hanım değil mi? Nun Hanım mıydı? Tabii. Nun Sultan. Bakın. Nun Sultan Sagopa Kajmer'in yeni albümü ve bu albüm baştan sona yapay zeka şarkılardan oluşuyor. Şöyle bir tanesine bakalım isterseniz. Aslında en çok kullanılan son dönemin o psikodelik altyapı var ya. Psikodelik altyapının aslında kullanıldığı en çok olay ne biliyor musunuz? Altyapıyı temiz yapıyor abi. Gitarları bayağı eski arşivleri çok iyi çekmiş yapay zeka ve birebir o kadar güzel kullanıyor ki, kolay kullanıyor ki tertemiz çıkıyor her şey. Bence hikaye burada başlıyor zaten. Ben de kullandığım için, yani psikodelik yazıp psikodelik rock vesaire yazarsanız melodik, sürekli temiz bir soundla karşılaşıyorsunuz. Yani bizim ya bu şey değil, hani nasıl diyeyim size, bazı şeyler çok yapay zekayı andırıyor. Sesler, vokaller, enstrümanlar tam uymuyor ama bazılarında mükemmel sonuç oluyor. Onlar gibi bir şey yakalanmış. Mesela tamamen yapay zeka ürünü meseleler. Yanımdaki bu sivri dikenlerle neden konuşup
Ama işte diyorum ya bakın. Şimdi hikaye ne oluyor biliyor musunuz? Ve zaten en büyük sorunumuz da bu. İleride de yaşayacağız bunu. Ortada bir şarkı var Özgün. Fakat şarkının ana çıkış yeri tam senden olmadığı için bir kere sırtına alıp taşıyamıyorsun parçayı. Yani besteci de taşıyamıyor bunu. Hani bu benim diye sokakta gezmen için önce hakikaten senin olması gerekiyor ya. Evet tamam, belki içinde sana ait materyaller var, sana ait fikirler var. Size yemin ediyorum bakın bu hafta oturdum Özgün deli gibi. Eski bütün parçalarımı Sunay'a yeniden aranje ettirdim. Hem de onlarca tarzda. Yani çıkan sonuç benim evde kendi gitarımla, kendi yaptığım altyapıyla yaptığım kadar hiç iyi olmadı biliyor musun? Bak şundan bahsetmiyorum. Sound Sunay'da daha iyi. Mastering'i daha iyi. Basslar belki daha iyi. Kemanlar gerçek gibi. Enstrümanlar gerçek gibi ama çıkan ruh aynı değil. Aynı sonucu ve soğukluğu çıkarmıyor. Sizin yaptığınız katkıyı, sizin yaptığınız o temel içerikleri çıkarmıyor. Yani bir insan beyninin yönlendirmesindeki duyguyla tam oturmuyor. Bundan şuna gideceğim. Şöyle bir şey. Çünkü zaten bugün bu hafta başka şeyler de ekleyeceğim. Yani bizim ürettiğimiz şeyler üzerinde mantık şuydu Özgün. Bak çok basit anlatacağım. Evet. Sen ne diyorsun mesela? Ya benim bir sürü sözüm var ama bunları değerlendiremiyorum. Şimdi bana Instagram'dan her yerden neler yazıyorlar. En çok şunu, hocam benim bir sürü şarkı sözüm var. Bunları değerlendiremiyorum. Şimdi yapay zeka size ne sunuyor? Sizin müzikal kabiliyetiniz yok. Beste yapma kabiliyetiniz yok. Değil mi? Sözleri yazıyorsunuz, size bir beste üretiyor. Şarkıcı da var. Şakır şakır bir şey çıkıyor ve bunu size hayalinizdeki şeyi sunuyor. Ama bunu kime sunuyor? Bakın cümleyi tekrar söylüyorum. Bunu kime sunuyor? Özgün, bu yayının başlığı. Evet. Çoğunluğa. Çünkü müzik çoğunluk tarafından yapılabilen bir şey değil. Aranjör herkes gibi, herkesin yapabildiği bir şey değil aranjörlük. Şarkıcılık değil. Dünyadaki kaç milyar insan var şu anda? Toplamda kaç milyar? 8.2 milyar. 8.2 milyar arasında kaç bin veya kaç yüz bin veya kaç milyon müzisyen vardır? Tam bir sayısını bilemeyiz bence ama hani 8 milyarda farz edin 500 milyon tane olsun ya. Ya 8 milyarda 500 milyon yani 8'de biri değil. 10'da biri falan denk geliyor yani. Geri kalan 9'da 8 ne yapacak yani? Anladın mı? Geri payda. İşte onlar için aslında yapay zeka bize en güzel şeyi sunuyor. Herkese bu şeyi sunuyor. Herkese yapabilme becerisi sunuyor. Burada sıkıntı yok. Ama bu çoğunluğun elinde olan şey gibi gözüken şey aslında temelinden çok güzel şeylere dönüşmesine rağmen bir şeyleri eksik geliyor bence. O nedenle de bak bu telif mevzuları ileride çok dert olacak. Şu an Sunay AI'dan veya birçok yerden müzik yapanlar sonuçta bunları nereden yaptığı belli değil mi? Belli. Sunay AI'nin yaptığı an, senkron her şey belli. Değil mi? Yani Sunay AI bunu telifleyebilir mi yarın öbür gün? İsterse çok kolay bir şekilde telifleyebilir. Çok kolay bir şekilde. Yani bugün şunun gibi düşünün Özgün. Mesela sen bir tane söz yazıyorsun değil mi? Bir tane şarkıcıya verdin sen yarın. Ve dedin ki ya ben gönlümden koptu. Para falan istemiyorum dedin değil mi? Verdin. Evet. Ulan şarkı bir baktın abi patladı Özgün. Yıkılıyor ortalık senin şarkınla. Sen hemen gittin mahkemeye. Bak şimdi. Dedin ki tamam da ben böyle bir şey beklemiyordum. Benim şarkımı kullanıyor artık dedin. Açtın davayı. Mahkeme seni farz et haklı buldu. Dedi ki tamam yani bu adam sana bunu vermiş ama korkunç bir gelir var. Evet. Şimdi Suno AI acaba bunu yaparken veya böyle yapay zeka programları bunları yaparken acaba dünyanın her yerine önce yayıp sonra ya arkadaş tamam da anladınız mı? Ben listelere bu kadar çok şarkımın gireceğini ne bilecektim? Verin bakalım bunun içinden de bana şöyle küçücük binde bir, binde iki derse ne olacak? Yani zengin yapacağız birilerine gene. Şimdi Apple Müzik'le Spotify'ın doğuşunu hatırlar mısınız? Bence çoğu kuşak artık hatırlıyordur. Apple Müzik veya dijital platformlar bu işine girmeden önce ne vardı arkadaşlar? Çok basit. Kaset CD satılırdı.
reel satışlar yapılırdı. Yani siz bir madde alırdınız, madde verirdiniz. Şimdi siz madde alıyor musunuz? Bir download yapıyorsunuz ve ilk bu platformlar kurulduğunda, Apple Müzik tarzı şeyler kurulduğunda bu ana plakçılar diyorlardı ki siz başaramazsınız. Ya böyle bir şey olamaz canım diyordu. Ne oldu? Dönüşüm ne kadar hızlı oldu? Korkunç. Şu anda materyal satamıyorlar. Değil mi? Sadece indirebilirsin artık her şeyi. Bunun ileride buna dönüşmeyeceğini nereden biliyorsunuz? Oh yeah. Peki ben şimdi aldıklarıma devam ediyorum. Soruyu size bırakıyorum arkadaşlar. Bir şey söyleyeceksen Özgün söyle, ondan sonra başlayayım. Yani şey var hocam, biliyor musunuz bilmiyorum, EAI diye bir şu anda bir teknoloji şirketi kuruldu. Bunun hedefi o kadar çok yapay zeka üretimi şarkı var ki gerçek üreticilerin, gerçek müzik üreticilerin şarkısının başka bir şekilde dijital imza atması gerekiyor şarkılara. Bu firmanın amacı da şarkının DNA'sını çıkarıp bu kişinin şarkısıdır, onun müziği içine kripto şekilde koyabilmek. Yani yapay zekayı verdiğiniz zaman diyecek ki bu işte kelebek Evet. ne kadar Suno AI'dan değiştirilse de, vokali değiştirilse de diyecek ki bu şarkının DNA yapısı embre hücrelerini gösteriyor diyecek. Tabii. Bunu yapabilirsiniz. Şimdi bu şirket bunu şey yapıyor şu anda, üzerine çalışmalar yapıyor ve startup şirketi bu. Bahsettiğim. Ne yani? Şarkının DNA'sını çıkarıyor. Evet, sonuç alabilir mi bilmem. Bence sonuç alamayacakları bir şeyle uğraşıyorlar. Oradan yürüyemezler. Sonra Çünkü her şey bir şeyin Evet. içindedir. Ben şimdi yavaş yavaş aldım Özgün. şeye Başlayayım. baktım hocam, Buyur. 8-12 milyon arasında aktif müzik sanatçısı varmış dünyada. 8-12 Bunun milyon. da yaklaşık Çok az. 8 milyon 12 milyon arasında bilinen aktif müzik sanatçısı var. Bunun 960 bini profesyonel müzisyen, 1.44 milyonu da müziğe devam eden ama işte tam zamanlı müzisyen olmayan profesyonel sanatçı. Evet. Daha bunun dışında da bir sürü vardır. Çok az bir rakammış bu arada. Ya 8 milyarda 8 milyon 10 milyon. Ben dedim 500 milyon olsa ne olur? Aynı şey yani. 12 milyon. Yani Peki. Ortalama. Peki haydi başlayalım. Çok istek var çünkü. Çok daha beklersek artık. Bu arada Şanışer yapmayayım ya. Ha? Yani yapmayayım bence. Peki şimdi sizden birçok aldım. Birçok şey aldım. Bir yerden başlayayım. Önce gönderilen Sara Bayraktari Arnavutluk şarkıcısı. Özgün herhalde bu şey ya. Eurovision şarkıcısı. Festivali Kenges, evet, Eurovision'a Eurovision'a seçen. seçim. Ama herhalde kazanamamış bir şarkıcı Eurovision'a. Valla hatırlamıyorum. Yok. Olsaydı zaten bilirdik. Evet. Ama şarkıcıyı sanki simayen hatırlıyorum. Yalnız ses rengi ne kadar güzelmiş ya. Baksanıza şu tize. Gönderindeki yumuşaklık sesi içeriye doldurmak parıl, yani öyle güzel nefesi kullanıyor ki. Şimdi nefes çok önemli ya. Nefes sadece diyaframdan kullanılan bir şey değil. Çünkü ağız içindeki yolculuğu ve biçimi de çok önemli. Çok güzel sarıyor. Bir kere değil. Hani bu genişliğe önce ulaşması gerekiyor. Onun çok güzel. Müthiş. Diline bakın. Mükemmel pozisyonda yani. Tam alt. Tam yerleşmiş durumda. Şöyle kalkık falan değil. Tamamen yerleşmiş. Ama orta tonlar için müthiş. Çok iyi şarkıcıymış. Hafif detoneler var. Ama tam canlı. Yakışır. Oh!
Tizler çatladı ya. Bence bundan göndermemişler bu kız. Çok ses kaybediyor diye. Çok muhtemelen genç bir şarkıcı bu zaten. Evet, güzel. İleri gideyim. Belli aynı şey tekrar. Hayır. Evet, ortalama bir şarkıymış ama ya. Ha? İyi bir şarkıcı ama ortalama bir şarkı bence. İran'da bir böyle sokak müzisyenine eşlik eden bir şarkıcıyı göndermişler bana. Erfan Tahmasbi Kohadahafe. Kohadahafe İran'da sokak şarkıcılarına eşlik eden kız dinleyicileri mest etti. Bakalım bizde mest edecek mi? Çok kısa kayıt. Yani bu neyi mest etti mesela? Gayet normal bir şekilde şarkı söylüyor. Güzel bir şekilde. Düz. Çocuk da hiç fena söylemiyormuş. Ben çok kısa bir bölüm ya. Bundan bir şey anlaşılmaz. Breaking Benjamin So Cold. Ne kadar eski bir kayıt. Aman ya Rabbi. Grubun adı da efsane. Breaking Benjamin. So Cold. Berbat bir kayıt. Aşırı detone bir solist. Abi stüdyoda sanki böyle kendi arasında prova yapanlar vardır ya. O yani. Kadıköy böyle Bahariye'de bir rock müzik stüdyosuna gidersin. Reverb'süz, kupkuru içeri girersin, prova yaparsın. O yani. 20 senesi varmış kaydım. Tabii 2006 abi yüklendiği kayıt. Oha! Özgün! 29 Ocak 2006'da yüklenmiş YouTube'a. Belki YouTube'un en eski videosu. Çok acayip. Evet. Arkeolojik eser müzik anlamında. İnanılmaz yani. 2006. O zaman tabii televizyonlar var. Yani müzik televizyonda yapılıyormuş o zaman. Ben hiç görmüyorum bir yerlerde doğru düz televizyonda müzik yapıldığını artık. Böyle bir renk. Yukarıyı kısarak büyük ağızla. Çoğunlukla kirli de yani böyle dengeli kullanıyor. İyi bir solist bu arada. Cayır cayır çalmış babalar ya. Güzel. James Esseteu, yani nasıl okuyacağım ben bunu, imkansız okuyamam. James isimli bir şarkıcı. Peki. Ben bu adamı daha önce izledim sanki. Evet baba, ben bunu daha önce izledim. Teliften dolayı sildim. Yo. Allah Allah, sanki izledim gibi geliyor, değil mi? Değil izlememişim, pardon. Ama telif
Bunda telif var. Fena telif var. Adamın canlısı falan varsa oradan bakalım. Buradan olmaz ya. Size canlı geliyor bu da bu direkt albüme. Oy, her şeyi de Vevo'dan paylaşmış kral. Öyle sokakta da söylemiyor. Tam aradığımız adam. Her yer Vevo. Yok babiş, her şeyi kayıtlamışlar. Sokak arası yok. Babada yok. İşte çok yani evet, ilginç. James and Live. Burada metro. Ha, belki burada ekmek vardır. Deli gibi seviliyor. Hadi bakalım. Kimmiş abi Gims? Bir check yapalım. Gims. Evet, Gandhi Dujuna ya da bilinen adıyla Maitre Gims. Demokratik Kongolu şarkıcı. 39 yaşında. 6 Mayıs 1986 doğumlu. Evet, Boğa burcu. İşte bu. 2003'ten beri bu işlerle uğraşıyor. Orijinal bir karakter. Peki. Seti kurmuşlar. Bonsoir à tous. Comme la rose rouge qu'elle a posée sur ma poitrine. J'ai prié de peur qu'elle s'envole et ne s'arrête. Elle a fait de moi la victime de mes insomnies. Et je me demande comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici. Ne kadar orta bir tonu var. Öyle net bir aralık kullanıyor ki böyle net gümbür gümbür bir ses. Başka bir yerde kullanmıyor. Alta kadar. Kapan susam kapan. Ya bu aralığı devamlı kullanarak aslında çok garanti bir iş yapıyor. Fakat abi yani ses rengi diye bir şey var. Şimdi bu özellikle Afrikalı şarkıcıların bir gen, yani bir gırtlak yapılarında bir fark var. Kesinlikle benzemiyorlar hiç kimseye. Onu söyleyeyim. Bu okuma stilleri böyle bir yandan da sanki şey gibi Afrika müziğinde hissediyorsun müziği yaptığı müzikte. Gerçi o şan tekniği bence kesin eğitimli. Eğitimsiz bir şey. Öyle güzel çıkıyor ki bakın yukarılara. Güçlü. Hem güçlü kullanıyor. Hem de koyu bir renkle kullanıyor. Elle s'envole et ne s'arrête. Elle a fait de moi la victime de mes Tertemiz. Abi ben birazcık daha araştırmam lazım James. Burada bırakmayalım çünkü iyi bir tekniği olan bir şarkıcı. Gayet iyi bir tekniği. İkisi karışmış işte yani hem modern şarkı söyleme var hem de bir yanda çok az da bilgi var. Hadi buyurun. Ya rezalet. Hiç bilgi yok. Maitre Gims. O zaman bu işte bize ancak kim eksik eder Özgün? ChatGPT. Madem burada bir Maitre Gims anlat bakayım bana. Ben de sizle paylaşayım bakayım kimmiş neymiş. Şimdiki sahnede James Fransız pop rap dünyasının gerçek adı Gandhi Dujuna 6 Mayıs tamam bu kadar Kongolu tamam. Önce James sonra James'e düşürmüş. 2013'ten 2019'a kadar bir sürü şarkı ödülleri güçlü dramatik vokal tonlar doğru. Rap melodik şarkı formunun karışımı. Afrika ritimleri Afrika pop dokuları doğru. Zurna gibi keskin melodiler yerine synth-rap temeller, sıkça duygu, aşk, kimlik falan filan. Avrupa Müziği Birleşimi'nin öncülerinden, evet Afrika-Avrupa Müziği Birleşimi'nin öncülerinden az önce söylediğim şey aslında. Fransa müziği global dinleyici kitlesine taşıyımlı isimlerden biri. Spotify, YouTube'larda dünya kadar izlenmiş. Genelde güneş gözüyle görünür. Verdiği bilgilere bak Ezgi, saçma sapan. Lüks moda, teatral klipler, dramatik görsellik, tref, afrobeat, şarkı sözü, işte falan fıstıkan. Tamam, gene bilgi yok. Bence çok az bilgi var. Bu ne abi herifte hiç bilgi yok ki. Kim bu? Şöyle yapar böyle yapar. Hakikaten çok ilginç değil mi Özgün? Bu kadar deli gibi bir tanıdan adamın Yani- bu kadar mı bilgisi var yani internette? İyi bir PR'cı ile çalışması lazım. Bence Kimse değil. abimiz. Bir şeyleri sanki tutmuşlar gibi. Bu kadar az bilgi bilerek verilmezse anca böyle olabilir. Bu kadar ünlü olacaksın ve az vereceksin. Mümkün değil. comment j'ai fait pour tenir jusqu'ici.
Kesin eğitimli abi. Yani pozisyon eğitimi almış. Seslerin hepsini tuttuğu bütün alanları geniş ve büyük şekillerde kullanmayı mükemmel öğrenmiş. Abi çok seviyorum bu tarzı. Dikkat edin bakın, hiç kasılma yok. Durmayla ilgili bir derdi yok. Sanki sporcu gibi la 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 dans eder gibi söylüyor. Yumuşak söylüyor. Hiçbir gerilim yok vücudunda. Böyle her gerilimden çıkış. Ona rahat şarkı söylemenin kapısını açıyor. İnanılmaz tatlı bir tekniği var hakikaten. Bak bu kime benziyor biliyor musunuz? Direkt şarkı söyleme olarak değil ama yapı rahatlığı olarak Kaan Tangöz'ü andırıyor. Benzer rahatlık var. Hiç gerilimli ses yok. Ya bu adam rap yapıyorsa bence de rapçi değil yani bu adam. Rap gibi gözükmeli. Bayağı iyi şarkıcı bu adam. Yalnız rengin dramatikliğine bakın, inanılmaz ya. Gidelim. Ben merak ettim. Allah vergisi, renk harika ya. Çok güzel bir tonu var adamın hakikaten. Çok güzel bir ses tonu var. Ve güzel de kullandığı için. Ya bir de işte diyorum ya bu Afrikalı renklerin belli bir koyuluk ve böyle gırtlaktan gelen bir ses tekniği var ki çok farklı. Gerçekten farklı. Bir şeye de benzetemiyorsun yani. O işte yani. Kültür. Yani birazcık daha öze insen, hani biraz daha Afrika müzikleri dinlesen aslında oradan geldiğini anlarsın ama modernleşmiş hali gibi işte. Şu çıktığı en notlara bakacağım. Sol diye. Fa diyez. Gene fa diyez. Ne kadar eğleniyorlar. Bu nedir ya böyle Özgün? Bir tane daha söyleyeceğim. Şu an söylediği aralık güzel bir bariton aralığı. Çok güzel bir bariton aralığında söylüyor. Bizim Serdar'a benzemiyor mu sesi Özgün ya? Acayip Yani benziyor. evet. O tatlı böyle bas bariton tını acayip iyi tınlıyor. Geniş aralıkta söylüyor. Yukarıda sol. Belki la da vardır. Böyle iyi baritonlarda si bemol de gelir. Gelir yani. Si natürel de gelir. Çok güzel bir bariton. Hakikaten uzun süredir dinlediğim en kaliteli renklerden biri. Öyle net ki ses, bak ne bir kısıklık kullanıyor, hani bir hışırtı, böyle hep net pozisyon. Sadece bazen kafa renkleri var. O kadar. Of! Fa ama ne kadar temiz bir fa. Bak bak.
Sol. Oğlum bayıldım ya adamın tarzına ya. Net bayıldım yani, harika. Yani ben burada evimde otururken ilk defa dinlediğim bir şarkıda böyle hareketlenebiliyorsam Özgün, tamamdır yani, bitmiş. Müthiş tatlı bir enerjisi var. Temposu var. Yani bir kendi vücut ritmine bütün izleyiciyi de katabilen hakikaten çok acayip bir şarkıcıymış. Çok sevdim. Aslında akorlar aynı yani. Bugünlerin yarınları var, gidiyorum ben, sen hoşça kal. Bugünlerin yarınları var. Böyle okuduğunuzu düşün. Gidiyorum ben, sen hoşça kal. Yani bu çünkü akorlar. Ya zaten abi bu Fransızcadan Türkçe'ye geçen şarkılar dönemi var ya Özgün. Ya onlar bu işte zaten. Yani Bu arada hocam, buyur Özgün. Gizem de Jims fanıymış. Haydi bakalım Gizem, anlat bize. Jims'i anlat biraz. Özgün, ya Gizem şunu yayından dinleme. Hocam Ya bir James'in anlatamadık, hakkında çok he. fazla bir şey bilmiyorum açıkçası ama Aha, şöyle anlatabilirim size anlat birazcık. bakalım. Gims'in şarkıları gerçekten çok insanı etkileyen tarzda. Ben her zaman Gims'i dinlediğim için bol bol. Hoşuma giden tarafı da o özgün yanı. Gerçekten insanı kendi şarkısının içine çekebiliyor. İlginç. Yanda. Hakikaten ilginç. Çok eğlenceliymiş gerçekten. Tarzını da çok sevdim. Mesela bu son söylediği şarkıda gitarla gene giriş yapıyor. O gitardan sonra öyle bir sesle giriş yapıyor ki gitardan bir bakıyorsunuz bambaşka bir şeye geçmiş şarkının boyutu. Evet. Sol natürel. Abi de hem tam ses, büyük sesler ama o aralık net. Yani bu kadar güzel şarkı söyleyen, hem ses rengi güzel olan ve böyle eğlenceli şarkılı olan adam çok uzun süredir dinlememiştim. Hakikaten çok başarılı. Bayıldım tarzına. Ben 10 numara buldum Özgün. Fransa saçma sapan şarkıcıları göndereceğine bunları göndersin. Yani inşallah. Evet. Peki harika. Takıldık kaldık ama bak, hiç bunu bekliyor muydunuz? Ben ilk defa dinlediğim için açık açık beklemiyordum. Bu arada bütün kameralarım kapanmış. En sevdiğim şey. Dur bakalım abi, şunları da kapatalım. Let's go. Odaksız adam ve zamanın oyunu. Bakalım. Odaksız adam nasıl bir nick? Zamanının bir parçası, hayat zamanın bir harcı, elinde küçük bir hayatla, aklında sonsuz bir umutla. Şimdi şarkı güzel, tatlı bir şarkı bu arada. Yakalıyor şarkı kendini. Ama tabii entonasyon kaybı var şarkı içinde. Böyle bir dağla dağla küçük küçük var. Var olmaya ve yok gitmeye. Mesela bunu hafif hafif sesler sallandıkça tam oturmuyor. Çok sevmeye ve çok bilmeye bak. Var olmaya ve yol git. Sanki böyle yarım ton aşağıda söylemek istiyormuşsun da bu ton sana zor gelmiş gibi bir his var bende. Yarım ton aşağı çeksen sanki tüm sesler daha iyi oturacak gibi. Gitmeye bak. Bir de böyle gitmeye bak. O kadar sesleri düz ve temiz vermeye uğraşıyorsun ki şarkının duygusuyla pek uğraşmak yerine hep doğru söyleyeyim derdindeymişsin gibi sürekli. Bence her şey yeniden başla ya. Güzel bir şarkın var bence elinde. Çok tatlı bir şarkı bu. Çabuk yakalıyor insanı. Ama bu böyle bir yarım ton aşağıdan ve bu kadar çok fazla düşünmeden, daha rahat, daha içinden geldiği gibi okusan, bence çok daha iyi kayıt yaparsan bir daha kaydet. Bir daha kaydet bunu.
Kesinlikle. Heaven Sent Crispy Spiteri. Christy Spiteri. Allah Allah, kimmiş bu? Heaven Sent Christy Spiteri. Bakalım. Bu Eurovision falan mı bu da Özgün? Malta. Malta televizyonunun şeyi bu. Malta'nın ulusal finali hocam. Bu ikinci olmuştu diye hatırlıyorum. Öyle mi? Bu da gidemeyenler. Yani tamamen kaybedenler mi Özgün? Yani İşte sunum- ileride gidecekler. Şimdi Muammer Sağlık diyor ki işte Suno bunun için var, ver sözleri yapsın. Yok, bence şarkı güzeldi. Kendim şarkıyı yazdım hocam diyor. Tebrik ederim Odaksız Adam. Odaksız Adam. Evet, Odaksız Adam. Bence şarkın güzel. Şarkında hiçbir sıkıntı yok. Yapay zekaya da ihtiyacı yok şarkının. Senin güzel söylemene ihtiyacı var. Yarım ton düşür, rahat rahat şöyle söyle. Çok şükür Christy Spiteri. Hayda. Aradığım coşku. Ses ne güzelmiş be. Ne oldu oğlum bir anda? Opera çıktı içinden. Şarkı JJ'in prodüktörlerindenmiş Özgün. Şaka çok güzelmiş. Ha, çok yazık etmişler. Çok yazık etmişler bu şarkıyı göndermeyerek. Bir kere kadın ateş. O kadar güzel şarkı söylüyormuş ki Özgün. Bu kadar potansiyeli olan şarkıcıyı niye göndermiyorsun Maltacan ya? Harbiden yazıklar olsun. Çok ciddi üzüldüm şu anda. Sen dinlemiş miydin bu şarkıyı Özgün? Yani Malta ulusal finalini o yıl takip edememiştim ben. Abi büyük kayıp değil mi ya? 2025 Özgün. Bu sene. Evet. İşte hiç takip edemedim. Malta adına bu sene kim gitti abi? Malta. Hemen bakalım. Ben de bakacağım şimdi. İsmini unuttum. Malta 2025 diyelim bakalım ne çıkacak. Allah. Mirjana Conte. Ha doğru. Mirjana Contiçko gitmiş. Bakayım nasıl onun İsmini parçası. Ha şu parça abi. Bu işte. Bu işte abi. Of. Hatırladın değil mi bu? Ya rezalet ya. Şu güzelim şarkıyı göndermeyip Mirjana Conte'yi göndermişler ya, vallahi üzüldüm. Sonuç ne oldu peki? Malta kaçıncı olmuştu Özgün? Malta kaç olmuştu? Patates. İyi puan aldı da bizi çok tatmin etmemişti. Hayır abi hayır. Bak. Kaçıncı oldu bu şey? Biliyordur şimdi chat'tekiler, bir yazsanıza gençler. Evet. Hatırladım. Topla zıplıyorlardı. Bak hemen yazdılar. Among the top 10 countries of the second semi-finals has qualified to complete the final, marking the first... Abi ne bu ya? Bilen yok mu? Jüri çok... 17. 17 Ya ben söylemiştim sana. Patates olmuş 17. patates. İşte o Mirjana Conte öyle çılgın. Televot'tan 8 17. puan. olmuştu hocam. Rezil olmuştu. Ya şu şarkıyı göndermeyerek rezil olmuşlar önce. Şu şarkıcı gönderilmez mi abi? Saçma sapan bir şarkıcı göndermişler. Akılları başlarına gelmiştir bence. Bu kadın parçayı yiyor ya. O kadar iyi bir şarkıcıymış ki. Baksana renge, üf. Vay vay vay. Ya öbür parça daha ateşli gelmiş. Şarkı da eğlenceliymiş ama o parça çok daha iyiymiş. Ha. Sonucu ne olacak? Kesin bir şeyler vardır bunda.
Buralarda çok kaybetti ya. Yani çok izlediğin zaman da parçanın bir şeyden sonra da şöyle bir durum oluyor yalnız. Hani hep aynı şeyi tekrar etme modu var ya. Yapacak bir şey yok. Eurovision şarkısı böyle bir şey. Çok üst düzey bir şarkı değil ama iyi şarkıcıymış. Hakikaten iyi şarkıcıymış. Özellikle parçanın girişi mükemmel ya. Net mükemmel yani. Yazık olmuş. Neyse. MS. Ben bir otel odasıyım. Bakalım handpan versiyon. Yapay zekalı yapılmış bir şarkı. Muammer Sağlık'ın sözleri. Müzik Suna AI. Bakalım Suna ne yapmış? Craig David okuyor. İşte içimden onca zavallı, onca yaş. Ben bir otel odasıyım salaş. Oy, çok iyi. Her gidişte dağınık bırakıldı bir yanımda hep savaş. Şimdi büyülenmiş gibi. Gene 3-4 ses bir arada. Şimdi Gripin'in solisti geldi. Ondan sonra başka bir karakter daha geldi gitti. Bakma bana, gülüşün sahte. Hocam selamlar, ben Mardin'den Hidayet. Yasin abiyle gittiğiniz mekanda çıkıyorum. Benim yeni videom ellerinizden öper. Vay vay vay, hayırlı olsun İdo. Hidayet. Ne güzel, Mardin'de hep beraber gitmişim. Dur izleyeceğim. Aldanmam kokuna. Abi altyapı harika. Enstrüman çalımları harika. O fretless gitar yanıyor. Ama müzik öyle diyemeyeceğim yani. Yani besteyi yapışına aynı şeyi söylemiyorum. Çok güzel şeyler var ama güzel güzel parçacıklar var bir arada. Bir bütün yok. Ya bir doğal bir insan şarkıcısından çıkmadığı için onun bütünlüğü yok. Karman çorman fikirler var yani. Mesela şu geçiş şöyleydi bak. Bak şimdi. Bak şimdi. Böyle bir insan yok. Şimdi böylenmiş gibi böyle bir geçki yapabilmek neredeyse imkansız. Yok, öyle bir kafa rengi yok yani. Problem orada zaten. Keşke mesela Muammer Bey, bence şöyle yapın. Ben bütün burada yapay zeka ile iş yapan herkesten bahsediyorum. Bir beceriniz varsa bir de buna böyle minik bir müzik yapın ya. Söyleyin yani bunu. Ya bütün besteyi ona bırakırsanız böyle ultra, hiçbir insan olmayan bir şarkıcı ortaya çıkarıyor. Yani besteyi de öyle yapıyor yani. Bir insan register'ının da dışına çıkmaya başlıyor yaptığı işler. Kendiniz bir melodi bulun yani. Onu söyleyin. O sözlere uygun melodiniz de olsun. Onun üzerinde bir şarkıcıya söylesin. Yani en azından sizden çıksın yani yapı. Aksi takdirde böyle bir şey dinlersiniz. Kötü mü? Hayır. Ama bir sürü güzel şey bir arada. Bu bütün teşkil etmiyor. Bence. Peki Zafer Albayrak, Radyo Özgür. Ay. Uzun bir Taksim girer. Zafer Albayrak, yıllarca izledik Özgün. Akşam Sefası. Doğru hatırlıyorum inşallah. Evet hocam. Değil mi? Sonra kendi programı da oldu. Doğru. Herkes kafaları sallıyor. Valla bütün canlı performansları iyiydi ya. Akşam Sefası'nda her zaman belli bir standartta hiç altına düşmeyen, çok net, canlı performans çok iyi. Harika bir solist Zafer Albayrak. İki büyük nimetim var. Vay. Sol. Biri ana,
tertemiz ya. Selamlar Emre hocam. Yarın İzmir'deyiz. Berika'nın çok selamı var. Oo, hoş gelin, sefa gelin. Nikbinler burada arkadaşlar. Kendilerine selamlar, sevgiler. Anatolian Lab. Evet. Buyurun, sizi bekliyoruz. Hatta stüdyoya bekliyoruz sizi buraya. Güzel bir sohbete sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız. İyi yolculuklar. Hepinize selamlar, sevgiler. Berika'ya da çok selamlar. Muhteşem. İkisine de hürmetim var. Biri ana, biri yarim. İkisine de hürmetim var. Biri anam, biri yarim, yarim. Devamlı neler var? Hemen bakalım. Uzun soğudan sonra geçeceğim. Ana deyim evde geçilmez. O yar anadan seçilmez. Hafif bir sürtonelik. İkisine de kıymat biçilmez. Biri anam, biri yarim. Tek nefes. İkisine de Çok acayip şeyler var ya. kıymat Şimdi anlatacağım. biçilmez. Azıcık sabrediyorum. Biri anam, biri yarim. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi bir kere gerçekten çok iyi bir solist bence. Hakikaten çok iyi bir solist. Dedim ya, daha önceden biz defalarca izlediğimiz için performansları Zafer Albayrak'ın. Okuyuşu, hani canlı performansındaki rahatlığı, birçok insanın böyle çatlayıp patlayıp yapabileceği her şeyi tertemiz yapması hakikaten takdire şayan ve kaç senedir hani hep aynı parıl parıl ses rengiyle. Bakın ne kadar güzel bir kayıt. Sesi çın çınlıyor yani, o kadar güzel. Bu bakımdan hakikaten muhteşem. Bir tek şey çok dikkatimi çekti. Size onunla paylaşacağım. Bakın şimdi. Sizin ne dikkatinizi çekiyor? Bana lütfen onu söyleyin. Yani sizler de lütfen fikirlerinizi söyleyin. Sizi chat'i de şuraya alayım. Lütfen fikrinizi söyleyin. Bakın şimdi ben bahsedeceğim biraz. Bakalım sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Chat'i tam şöyle alayım. Alamadım. Alamayınca da böyle kaldım. Şimdi alacağım. Azıcık bekle. Şöyle iyice yapayım. Heh. Tamam. Bir yandan siz akın. Bir yandan biz akalım. Böyle muhabbet. Şimdi bak. Ne oldu? Hiç beceremedik gene lan. Tam da becer. Şunu bir alalım. Tam chat'i alacaktım, alamadım. Gel bakalım. Fikirlerinizi alacağım şimdi. Bak şimdi. İki büyük nimetim var. Bayıldım girişe. Neden? İki büyük nimetim var. İki büyük nimetim var. Hepsi olabildiğince açık, dolgun, net şekilde prozode anlatılmış, tek nefeste mükemmel bir giriş. Sonra bakın şimdi. Biri anam, Mesela bu. Biri anam gibi bir şeye dönüşmüyor mu? Bakın devamlı, çünkü bu yapılıyor. Bakın. anam, Bakın. Şu şekilde bir biri yarim, yarim. biri yarim. Sıkıntı yok. Bir şeye dönüştü. Devam edelim. İkisine de hürmetim var.
ikisine de hürmetim var. Temiz var. Biri ana, biri yarim. Tamam. İlk girişte her şey bence pırıl pırıl ve olabildiğince netti. Şimdi devam etsin. İkisine de Wow diye bir şey girmeye başladı. Bu renk başka bir yerden gelme bir hava yaratmıyor mu sizde? Bende yaratıyor bakın. Bakın. İkisine de hürmetim var. Biraz o au haline dönmüş şekil biraz arabesk bir ruh taşıyor. Biri ana, Devam. Sonra özellikle 2'de ana değmek de geçilmez. orada gene bir farklı bir yorum girdi bakın. Ana değmek You diye dönüşen şey. Şimdi bunu özellikle söylüyorum. Bunu şey için söylemiyorum hani. Dinlerken böyle şey yapmayın. Hocam adam şive yapıyor. Hani bu yöresel bir yorumdur. Şimdi bir gidişat var. Bir çizgimiz var ve bir şey dinliyoruz. Araya böyle sanki şey karışıyor gibi. Bir dalga boyu radyo karışıyor sonra geri geliyor gibi bir his yaratmıyor mu sizde bu peki? Yani çünkü bu mu yani hani parçanın ana okuma şekli? Hani buna emin olmadığım için söylüyorum ha. Genele soruyorum şu anda. Biraz sonra parçanın belki orijinal hallerinde okuyucularından birini daha buluruz. O belki tamamen böyle söylüyordur. Bu böyle bir dalga boyu değişimi gibi gidiyor geliyor. Ben onu tam çözemiyorum. de geçilmez. O yarana Ana gene o aynı noka geldi. adam seçilmez. İkisine de Gene aynı o. kıymat biçilmez. Ya mesela bu böyle bir dalga boyu karışımı gibi geliyor bana. Tam çözemiyorum. Biri ana, biri yarim. İkisine de Vay. Ya bu mesela sanki bu yorum Orta Anadolu değil de daha çok böyle Doğu yorumlarını andırmıyor. Bu türkünün mesela bu bir beste mi? Orijininin tam olduğunu ne olduğunu da bilmediğim için. Nedim belki biliyordur. Bakalım. Bakalım şimdi. İlk sözünden yakalarız. Bak. iki büyük, İki büyük nimetim var. Neşet Ertaş. Hadi bir dinleyelim. Yani telif var. İki büyük nimetim var dedi değil mi? Net duydunuz değil mi? O ikinci bölümde en çok biri anama bakacağım. Bakalım. Biri anam biri yarim. Net söylüyor değil mi? Devam edelim. Ya tamamını çok dinlemek isterdim ama kesin telif var. Ondan hızlı yapıyorum. Keserek yapıyorum. İkinciye geçeceğim. Dur şimdi. Heh. En çok burada geliyordu diye. Böyle bir şey yok. Çok dikkatimi çekti ya. Hani şey gibi de dedim ya böyle. Bir radyo boyu karışıyor geri geliyor gibi bir his var. Hangisi sizce daha güzel? Bilmiyorum. Ben sevmiyorum ama o tarzı.
Sevmiyorum abi. Bir yere gidiyoruz ama parçanın orijinini çok bozduğunu düşünüyorum ya. Bu kadar sade ve temiz bir Türkçe anlatımı varken Neşet Ertaş'ta, bu kadar net, ano gibi bir şey çıkmıyorken ben mi yanlış biliyorum? Belki ben yanlış biliyorumdur. Siz biliyorsunuzdur. Veya bu videoyu yayınladığım zaman altına yazarsınız. Ben onu bir türlü sevemiyorum abi. Bilmiyorum nerede dinlemiştik Zafer Bey'i. Bulamadım da. Galiba geçtim. Onun üzerine yazdım Neşet Ertaş diye. Bu kadar güzel bir renk net anlatabilirken neden öyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Lezzet olsun diye yapılıyor. Ama o lezzet tam oluyor mu emin değilim işte. O biraz türküyü sanki bozuyoruz ya. Böyle... Oh, bu nedir böyle? Yani başka video ararken nerelere düştük denir ya. Hakikaten öyle. Nereden çıkacağımız belli değil şu anda. Bak. Koz Ağaçlı Ali. Hadi bakalım. İki büyük nimetim var. Hürmet var. Hey. Bunlar sonradan gelmiş gibi bir his var işte bana. Yani piyasada okundukça o eserlerin bazıları böyle toprak kayması gibi bazı şeylerini değiştirmiş. Her zaman ne derler? Birazcık böyle ana saflığı korumak gerektiğine inanıyorum. Bu benim fikrim. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yazın. Fikirlerinizi yazın bana. Sesle ilgili diyeceğim bir şey yok. 10 numara bir ses gerçekten. Peki. Okey. Devam ediyorum. Kaside ya Ayyuhal Muhtar Şeyh Taha Al Faşni. 5.22'den sonraki, 5.35'ten sonraki nameleri dinlememi istemiştiniz. Dinleyelim. Yalnız fena telifli ya. Lütfen kusura bakmayın. Telif olduğu için dinleyemem. Tate Makri Calgary Akustik Live Performans. Tate Makri. Hiç duydunuz mu Tate Makri'yi? Ben hiç duymadım. Kimdir acaba? Tate Makri. Tate Roshner Makri ya da sahne adı Tate Makri. Kanadalı şarkı, söz yazarı, dansçı, oyuncu. 13 yaşındayken Amerikan reality televizyon dizisi So You Think You Can Dance'in ilk Kanadalı finalistiymiş Özgün. Sen hiç duymuş muydun? 22 yaşında da. Ben TikTok'ta duydum performanslarını. Peki. Hadi Ama bakalım. detaylı duymadım. Ben Gizem duymuş olabilir. Same bar, same street, I'm 20 but I still feel like 15. Tipik nazal okumanın kraliçeleri. Same fears, same dreams. Nazala dönük kapalı konuşur gibi. Trying to get my brother to Sanki blues okuyacak gibi. You said that I always seem to land on my feet. Bu kadının yalnız sahne tavrı muhteşem. Şimdi bu insan var Özgün işte. Birazcık oyunculuk eğitiminin bazen avantajları var. Mesela duruş çok acayip değil mi? Kime benziyor duruşu? Resmen Billie Eilish. Lady Gaga feat Billie Eilish. Tate McRae. Çıkmadı mı? Bayağı o çıktı bence ya. Şu an Lady Gaga'yı görüyor muyuz? Billie Eilish oturuşunu görüyor muyuz? İkisi birleşince Tate olmuş. Nasıl olacak Özgün? But I got problems hanging like a chain round my neck. Ama güzel bluesy bir okumuş. Trying but I'm barely Bu Bob Dylan tarzı da var. Oğlum bu ne lan? Sunu AI dinler gibiyiz ha. past 23.
And the best of me right now is looking a lot like a mess. I thought Bu I arada gitarın tonu babacım yanıyor ya. Bu ne be baba? had my shit together. Can't lie, the bills looking tempting. I Ben biraz inceleyeceğim bu kızı. Bu kız Arapça söylese o kadar iyi söyler ki Özgün. Çok ilginç, alakasız bir şey gene söylüyorum yıllardır. Böyle biliyorsun daha önce de böyle abuk sabuk fikirlerim vardı. Ama olur. Çok tarzında böyle şey var bu kızın. Tate McRae kimmiş bu ya? İyice bir inceleyelim şunu. Evet. Hakikaten merak ettim. Oy bu ne? 2003'lü. Ne çok şey yapmış arkadaş. Ne çok şey yazmışlar. Ticari başarılar, global top 100'ler, top 200'ler falan fıstıkan. Ya Özgün. Erken yaşam ve eğitim. Dinleyin. Tate Roşner Magni 1 Temmuz 2003'te Cagliari, Alberta'da Alman danası hizmetleri Taşner Roşner İskoç kökenli petrol ve gaz şirketleri avukatı Todd McRae'nin kızı olarak doğmuş. Sence bağı var mıdır acaba Arap şirketleriyle Özgün? Bu kız dinlemediyse ben de adam değilim. Yani Oha Özgün! Şok. Oğlum ben bir şey diyeyim mi? Hiçbir şey demiyorum. 2 yaşındayken babasının işi nedeniyle ailesiyle birlikte Umman'a taşındı. Orada 3 yıl yaşadı. Ne dedim? Ne dedim? Oğlum terledim lan. Onu nasıl bildim? Bu kız çok iyi Arapça söyler dedim. Hiçbir şey demiyorum abi. Abi çünkü bak duyuyor musunuz Arapçayı? Bakın. Dinleyin. Abi gırtlaktan konuşuyor kız. Dikkat edin. Bak. Bu Arap şarkılarında olan bir gırtlak. Emre sakin ol. Bu kadar da bilmemelisin. Her şeyi bilmek iyi mi değil Özgün biliyorsunuz vallahi. Çüş. Çüş şok oldum. Baba burası. Bak. Bu Maşidat değişindeki şive birebir Arapça lan. Buradan yakaladım işte. Şimdi bir şey diyeyim mi çocuklar? Ne kadar önemli bir şey görüyorsunuz değil mi? Çocukluk. Abi çocuklukta Özgün, yani bu kas grupları gelişirken neyden etkileniyorsan, ne hayatına giriyorsa böyle büyüyor abi. Böyle büyüyorsun. Ve öyle gelişiyor Özgün. Öyle geliştiği için de abi ileride müzik yapman, konuşman, yürümen, dans ne yapıyorsan abi nüfuz ediyorsan abi buradan giriyor. Yani sen aslında kimliğini belli bir yaştan sonra oluşturmuyorsun Özgün. Büyürken Evet. oluşturuyorsun. Yani ana damardan beslenerek ağaç büyüyor, çiçek veriyor. Bence çok şanslı bir kadın. Bak çok şanslı bir kadın Özgün. Çünkü Evet. doğum ayası almış bir insanın bence hayatta bakış açısı, yaşamı, özgürlüğü. Çünkü koma seslerle tanışıyorsun abi. Bir kere koma seslerin sana vereceği özgürlüğü asla başka bir şey veremez. Çünkü seste sınır yok. Araya bir perde koymuyor doğu müzisyenleri. Bizde perde yok. Yani perdesiz bakıyoruz her şeye. Bütün seslere de öyle. O kadar şanslı ki Tate McRae. Yani doğuda olmanın avantajları var Özgün. Bunlar mükemmel avantaj. Evet. Dezavantajları da vardır ayrı mesele ama
Bu sana verdiği özgürlüğü hiçbir şey veremez hayatta. Tate McRae'ye dünyanın en özgün şarkıcılarından biri diyorum ben. Ve özgür şarkıcılarından biri adını veriyorum bu dakikadan sonra. Ve çok merak ettim şarkılarını bak. Ateş eden bir kafa rengi. Oh, friends, Abi canlı yayında bir röportaj teklifi yapalım mı Özgün? downtown. Kabul etmeyebilir. Like me then and don't like Ama me denemekten now. zarar gelmiyor. Oh, wow. Deneyelim mi Özgün? Hiç değilse fikir sahibi olmuş oluruz. Hemen. Şeyi yazıyor mu hocam? My Menajerin. help is Hiç bilmiyorum. Deneyeceğim hemen. came back around. I'll figure it out. This what I say. Figure it out and take a break. Figure it out. Maybe one day I'll finally get my shit together. Can't lie, the bills are looking tempting. I thought Çok orijinal bir tip. Hakikaten orijinal. Tabii herhalde 10 milyon falan takipçisi vardır. Bakalım. Tate McRae. 8.4 milyon Özgün. Hayatta kabul etmez. Hayatta kabul etmez. En sevdiğim. İmkansıza sevdalanmak. İyidir iyidir böyle şeyler. Böylece siz de canlı yayında yaşayıp göreceksiniz. Neler olduğunu bildireceğim size. Bir şey olmama ihtimali trilyon. Ama biz hangi şeyden geliyoruz Özgün? Yani bizim geleneğimiz ne? Konya'ya göle maya çalan bir ustanın öğrencileriyiz biz. Yani. that I was getting better. No, I got better. Ben bu kadar kirli kullanan da hiç görmedim ha. O kuru okuyuş derler yani. Bayağı konuşa konuşa. Bu kafa rengi inanılmaz başarılı yalnız ya. 6.42 milyon takipçisi var YouTube'da. Bu ne? Love you again. See how I feel. I feel like we have Hep enough böyle okuyor to yalnız. pick up. Tate. Need a bit, I always took your side. I don't know what to do. Could have picked it up exactly where we left it. Took a few drops. Let's go. Do you want to stack? Hep böyle okuyor ya. Aa, bu nasıl? Ben hiç duymamıştım Özgün. İlk defa duyuyorum bu şarkıcı. Nasıl oluyor bu? Çok acayip. Ona gelene kadar çok saçma değil mi ya? İlginç. Peki. Ya şok oldum ha. Hakikaten şok oldum. Astro, Run, www bir şeyler yazıyor. Astro. Hadi bakalım kimmiş bu Astro? Gene çadırda şarkı söylemece mi? Arkadaş bitmiyor bu çadırlar bunların ya. Şimdi şu akorlar beni... Eğer Özgür akorlar aynıysa direkt dalga geçeceğim ve kapatacağım. Geçen yaptım ya. Kiss of Life. Oğlum hiç değişmiyor ya. Bu ne abi ya? 1 4 5 kusmuk. Girme. Oğlum müzik bile aynı lan biraz önce uydurduğum. Abi bakın çocuklar çok güzel videoyla anlattım Kiss of Life'da. Şuraya koyarım bunu paylaşırken. Bu akor yapısı, bu şarkıla besteleme şekli yani inanılmaz derecede klişe. Klişe masallar. Yani bayağı konuştuk bununla ilgili.
Ve hiç değişmiyor yani. Neden K-pop buna gömülmüş durumda bilmiyorum. Yani asla bir efsane çıkamaz bundan yani. Bunu dinlersiniz işte. Aynıymış gibi. Vokallerin ne yapacağı belli, çift seslerin yeri belli. Bunu 1000 kere yaptı Amerikalılar yani. Bu bildiğim bir Amerikan şarkısının Korece imitasyonu. Hiçbir özelliği yok. Vallahi yok. Hocam ünlüleri eleştiriyor musunuz? Yoksa kendi yolunu bul yayını mı? Yo, herkese işte ünlü değil mi bunlar? Hocam oradaki bir üye hayatını kaybetti. Neşe dolu bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ama yani müzikleri abi bildiğin şey. Talia Keseradati. Bu ne acaba? Talia. Bu ağır telifli. Merak ederim ama çok ağır telif var. Ben bu Talia'nın bir live'ına bakayım sizin için. Yani böyle başka yerlerde, sokaklarda, mahallelerde okuduğu varsa. Talia'nın ismini biz nereden duyduk ya daha önce? Eski bir şarkıcı galiba Talia. 12 yıl önce Babiş ya. Bu ne? 10 ay önce. Bir ara bir dizi oyuncusu şarkıcımız vardı Talya diye. O Orada mu? burada. O muydu o? Hocam Ha, söyle. dizisi vardı. Tamam hatırladım ya. Meksikalı Evet, o. şarkıcı. Evet hocam o. Nerede hiçbir şey yok abi. Neyi var neyi yok teliflemişler. Anasını ağlatmışlar ortadan. Bakayım bu neymiş? Talia. Cuando el beso. Kendi kanalında yayınladığı için zaten Şakkadanak şu albümde yayınlamış abi. Sıkıntı o. Bütün şarkılarını albümde yayınladığı için hepsini teliflemiş. Yapacak bir şey yok. Yani pek böyle live street falan yazsam yoktur yani. Öyle bir şey de yapmaz bunlar. Yok tabii ki. Star olduğu için yani girmiyor bu işlere. Merak ettim ama yapamayacağım. Yapacak bir şey yok. Nun Sultan tam baktık. Çilekeş. Yok konser kaydı. Rüzgar Doğan. Bir okulda söylemiş arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne Korece konuşuyor gibisin ha. Ya konken'den şona şirana şey dedim. Değil mi? Öyle değil mi? Helal be Rüzgar. Abi çok tatlısınız ya. Bak ne diyor biliyor musunuz? Ben şimdi tam anlamıyorsunuzdur da. Bak. Bateristimiz mükemmel. Bas gitaristimiz mükemmel. Elektro gitarist mükemmel. Back vokal mükemmel. Müthiş insanlar ya. İşte bu. Aferin be. Ama kamerayı çeken yani sizi çeken mükemmel değil. Çünkü sürekli yanlamasına tutuyor her şeyi. Şarkı başlamaya çalışıyor. Bu anlaşılmıyor ya. Keşke bakmak çok istiyorum da. Duyulmuyor, çok kötü bir kayıt. Ha, efsane şarkının nakaratı. Duyan yok. 8 gün önce. Gelmez. Rüzgar be, şunu bir akustik kaydedeydiniz ya temiz. He?
Hiç fena gözükmüyor çünkü. Bu bayağı da yani çok daha iyisini en azından duyardım yani. Böyle şarkıları canlı çalıyor musunuz ya okulda falan? Bu nefis bir şarkı Çilekeş'in. Kaç sene önceki şarkısı abi. Hocam ileriki kısımlar mükemmel demiş. Gelmez. Kimse yok. Hayırdan hiçbir şey gel. Fena grup değilsiniz ha. Şaka maka. Valla çocuklar bence fena değilsiniz yani. Şu şartlara göre iyi çalıyorsunuz bence. Vokaliniz de fena değil. Kayıt çok kötü ona rağmen hakikaten bak ne güzel yazmışlar. 2025'te lise sahnesinde bu şarkının cover'ını görmek çok güzel. Aynı şeyi düşünüyorum. Tebrik ederim sizi gençler. Vallahi bravo Rüzgar Doğan. Yani buralarda yakın olsanız sizi çekmeye gelirdim yani. Ha? 10 numarasınız. Aferin size. Özgün Elveda Akustik. Eren Sütmen. Zaman değil geçen ömürmüş anlamadık. Ses rengin çok güzel. Tükendik biz de yıllar gibi yaralandık. Oy. Bana bıraktığın yüzümdeki bu çizgiler alıp götürdün ömrümün baharları. Müthiş bir nefes kontrolü. Tebrik ederim. Suçumuz neydi bizim? Feryadım Tanrı'ya, sana son sözüm gülüm. Elveda, elveda, suçumuz Böyle birebir Özgün'ün okumasını yemişsin ama. neydi bizim? Feryadım Tanrı'ya, sana son sözüm. Belli sen bir müzik eğitimin var. Evet evet. Müthiş. Herkes unutulur. Ben seni kaç kere sevdiğimi unuttum. Haram olsun, yıllarım oldu ziyan. Sen de unut beni. Oo! Oo! Oha Eren müthiş okuyorsun ya. Yani Özgün'ün okuma tavrı, tekniği, yapısı hiç çatlamadan, patlamadan tertemiz. Bütün sesler müthiş güzel bir renk. Bravo sana. Her şey biter, herkes unutulur. Ben seni kaç kere sevdiğimi unuttum. Haram olsun, yıllarım olmuş ziyan. Sen de unut beni yok yere sevdiğini. Eren Bey buralarda mısın? Yayına gelip canlı canlı bir şeyler söyler misin bize? Hakikaten çok güzel şarkı söylüyorsun. Hakikaten çok iyi şarkı söylüyorsun yani. Bravo sana. Bu parçanın orijinali ne? Sen de okuyorsun. Bakalım. Aynı. Tükendik biz de Aynı ton okuyorsun bir de. Tenoral renk. Ya bir de iyi bir kayıt değil bu. Ya kötü bir kayıt bu bence. Müthiş okuyorsun, müthiş. Buralardaysan Eren seni yayına bekliyorum. Çok beğendim. Eren Sütmen. Harika. Harika, harika, harika performans bu. Bak geçen hafta da bir arkadaşımız vardı Muğla'dan hatırlıyorsun değil mi Özgün? Müthiş bir cover yapmıştı. Müthiş bir cover'da Eren Sütmen.
Gerçekten tebrik ederim. Tutuyorum senin kaydını burada. MYS. Ya Muammer Sağlık bir tane yaptım. Buyur Özgüncüm. bana ulaşırsa Instagram'dan hemen yayınlarım. Evet, sevgili Eren Sütmen, Özgün Günyar'a ulaşırsan biraz sonra başlayacağım süper chatlere. Bekleyin çocuklar. Şu aldıklarım bitsin. Erol Evgin bir de bana sor. Selenar. Geçiyorum. Nereden aklıma esti kim bilir, gezdim dünya. Sondaki o vibratolar, bir saniye. Sondaki o vibratolar sizin belli ki bu işi sık yapan, iyi söyleyen biri olduğunuzu gösteriyor. Bakalım. Gece şehri şöyle bir, herkes evinde, Ah, ton düştünüz ama. Yarım ton aşağı çekmek istiyorsunuz parçayı. kendi halinde. Hocam merhabalar. Rica etsem Caitlyn Dever ve kız kardeşinin şarkısını yapabilir misiniz? Dur şimdi dur. Elde huzur, Enes kendi yaptığım şarkıyı bakar mısın diyor. Ya bir az bekleyin hepiniz ya. Şunları bitireyim. her yerde neşe, bir ben uykusuz, bir ben huzursuz, bir ben Ya bir aşağı düşüyorsun, bir yukarı çıkıyorsun. Bir aşağı düşüyorsun, bir yukarı düşüyorsun, çıkıyorsun. Yani tonda bir türlü şey değilsin, sabit değilsin Selenar. Bir ben sensiz. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. Evlerin ışıkları bir yanarken bendeki karanlığı gel de bana sor. Çok güzel bir ses renginiz var ama. O vibratolar ve tuttuğunuz operatik pozisyonların hepsi harika. Şan eğitiminiz var mı? Ama yoksa mutlaka alın. Mutlaka alın. Gel sen ne Bir de ses renginiz çok güzel. Kumaşı çok iyi. Ya bu ses Ayşegül Aldınç yazan bir arkadaş var. Onun şarkılarını güzel söyler. çektiğimi bir de bana sor. Bana bu ses. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. Bir de sizin kesinlikle dublaj geçmişiniz var. Bu dublaj yapmadıysanız ben de değilim. Bak söyleyeyim. Kesin var. Yukarıdaki tiz sesleriniz hep çizgi film karakterlerini andırıyor. Kendi keyfinize göre de yapıyor olabilirsiniz. Kendiniz zevkine göre de böyle şeyler çalışıyor olabilirsiniz ama çok güzel tiz renk kullanımınız var. Bakın. Nerede nasıl yaşarım Nasıl yaşarım bu? Tam böyle çocuksu renk. bir de bana sor. Evlerin ışıkları Burada detone. bir yanarken. Ama bu kadar temiz ses çıkarıp bir altı nasıl kötü yapıyorsunuz? Herhalde komşulara gitmesin diye tutuyorsunuz. Bendeki karanlığı gel Detone. de bana sor. Mükemmel. Allah Allah. Ne ilginç bir sessiniz ya. Harbi kafa karışıklığı. Hiçbir şey yok bir de kanalda. İlginç. Bir tarafına bakıyorsun Özgün, ayın bir tarafına. Müthiş. Diğer tarafına bakıyorsun. Evet. Allah Allah falan böyle ya. Tam kafa karışıklığı. Ama beceri çok fazla yani. Mutlaka eğitimle daha iyi hale gelmeli. Ha buradasın Selenar. Hocam dublaj geçmişim yok aslında ama bir şeyler çalışmışsın sen. Taklidin falan var. Ne yapıyorsun? Nasıl oluyor bu böyle Selenar? Parçanın bir yanı öyle bir yanı öyle. Ha? Bir de hiçbir parça yok YouTube kanalında. Ne yapıyorsun? Kendine mi şarkı söylüyorsun? Her telefona sen çık, her kapıya sen koş, beni hatırla. Var mı? Hocam biz Samsun Diyanet Akademisi kursiyerleri olarak bir mezuniyet klibi hazırladık. Bize bir anı kalması için değerlendirir misiniz? Ne yaptınız? Alayım şuraya bakalım. Biraz sonra bakacağım, gene göndereceğim. Dur bakalım. Özgün, seni de tutuyorum. Selenar sen de gelsene yayına. Bir tane şarkı da sen söyle. İster misin? Özgün Günyar'a yaz. Okey mi? Gelmek istersen tabii. Evde komşu yoksa. Peki. Miriana Conte. Hayır tabii ki. Ona bakmayacağım. Yüce Dağ başında üzüm kol almış. Hidayet Akın Official Hido yani Mardin'de Yasin Türk'i dinlediğimiz yerde sahne alıyormuş o da. Çok selamlar Mardin'e.
Şu var şu. Ha. Ya çok seviyorum. Şimdi orada olmak vardı ya. Şimdi orada oldular vardı, anasını satayım. Yüce dağ başında hüzün kolatmış sevdiğim saçın Ya dramatik renk güzel, okumanız da böyle yumuşak. yana taramış. Tavrı ya, yani okuduğunuz türkünün tavrına uygun. Yüce dağ başında hüzün kolat Yüce dağ başında. O A'ya benzer I açma. hüzün kolat Güzel, doğru bir şey bu. başında Başında. A'ya gibi ya. Yüce dağ başında olur çünkü. Yüce dağ başında. Yüce dağ başında. hüzün kolatmış sevdiğim saçın yana taramış. Evet güzel. Orkestra da güzel. İkimizi bir meydanın dalında senin hatlı beni Ses renginiz bariton mu? acı yaratmış, acı yaratmış. İkimizi bir meydanın dalında senin haklı beni acı yaratmış. Kendimi Nevşehir, Hacı Bektaş, Tunceli, Ovacık'ta gibi hissettim. Acı Ama güzel. Çok güzel. O ifadedeki sadelik falan çok güzel. Ay! Şimdi aynı mekanı biliyorsun Özgün. O mekanın güzelliği. Dur. O mekanda çektiğimiz video var mı bizim ya? Vardı Var değil mi? hocam çünkü neden doğum gününüzdü? Doğum günü kutlaması yaptılar. Dur. Emre Yücelen Doğu turnesi. Mardin. Dur bakayım. Bunun devamında mı yapmıştık? Ha evet, her yol müzik her yol. Dur, orası varsa hemen oradan bir kuble alalım. Mekana da gidelim. Dur bakayım. Geliyor. Restorandayız şu anda. Burada yemek yiyeceğiz. Şimdi iki manzara göstereceğim size. Birinci manzara. Öf. Olmaz. Ova manzarası ki bu, ya bir şey demiyorum. Mardin'in en büyüleyici yanı işte bu güzel ova manzarası. Of. Benim için şu karşıda düşünün yani güneşin battığı, Bu güneşin arada masaya bak Özgün. Oy. Masa doluyor. bak, doğduğu yer şurası, şu taraf. Şu an orada olmak vardı ya. Ah. Yok, o güneş Mardin'de olanlar bir el kaldırsın. ovadan doğuyor yani. Bu bulunmaz bir nimet. Bir insan hayatında Sezai mutlaka Tüfekçioğlu herkesin selamlar, bu sevgiler. muhteşem ovadan doğan güneşi izlemesi lazım diye düşünüyorum. Öyle. İkinci manzaramız ise Abbara Restoranı. İşte bu. Nasıl Özgün? Ah, Ya. masaya bak yalnız ya. Yanıyor. Yanıyor o masa. Aa. Ortalık yangın yeri. Abo. Ya benim istediğim yayın bu Özgün işte. Evet. Bak, bu masada olacağız. Biz yayın yaparken yemekler gelecek. Vallahi bak. Artık yeter. Arkada Nedim abiyle Kenan abi de şey tartışıyorlar. Sizin pasta nasıl getirilecek? Yasin tarafından. Evet ama benim böyle bir masa var mı ya? Baba bu nedir ya? Şimdi acıkan vardır yani şu an. Bu muhteşem restoranın işletmecisiniz. Evet. Şahanesiniz ya. O ne kadar güzel. Vallahi çok Mekan teşekkür güzel, ederiz hala sahne ya. var, müzik var. Aynı Of. şekilde ben de varım. Çok teşekkür ederim. İnşallah şöyle bir yiyelim, sonra sohbet edelim beraber. Abi Mardin gibi yer var mı ya? Üf, cennet yemin ediyorum. Abbara restoranda güzel bir akşam. Abare restoranda güzel akşam. Yasin Türk'ü kadro. Öf! Aynı sahne. Bak Özgün. Ya Yasin Türk'e selamlar. Herkese çok selam. Ne güzel oldu ya böyle bir anda. Aynı mekan. Bir şey diyeceğim. Bakalım başka neler. Oy gelin. Buna da bakacağım.
Bariton. Güzel bir bariton. Oy gelin gelin, sevdalı gelin, öldürdün beni. Derin derin sevdalara dalarsın. Böyle sade bir okuyuşunuz var sizin. Yani çok goy goysuz, sakin sakin okuyorsunuz. Bence hoş bir tarzınız var. Güzel bir bariton renk. Tebrik ederim. Ne güzel. Yolu da açık olsun şarkınızın. Başarılı olun inşallah. Peki. Jiun I Have Nothing. Bu ne oğlum? Kaç sene önce kayıt bu ya? Gene milyonlarca yıl önceden geliyor KBS'in kayıtları. Gene muhteşem Whitney Houston okuyan insanlar özgür. İnanılmaz sopranolar ya. Bir de tam canlı ha gene. Yani güzel. Bunu da beğenmez ya. Yok yani güzel ama hani biliyoruz çok daha iyisi var. Tamam bunu da kapatalım. Şimdi 2 tane konuk istedim. İkisi de gelmedi. Güzel. Ben şimdi bir de şeylere bakayım. Şu süper chatlerin hepsine bakalım. Evet bakalım. Hemen en tepede. Hocam saygılar, bakıldı mı bilmiyorum. Ses yorum muhteşem. Edith Burkos. Gönül doktoru. Bakacağım. Dur. En son size bakıp bakacağım. Ana. Hiç duymadım. Hayır. Behnan Bani. Tamer Deniz. Teşekkürler desteğiniz. Bu sesler niye böyle kulağa hoş geliyor? Sinan Seyfulov. Bakalım Sinan Bey. Uf, nasıl canım çekti ya. Karnım acıktı bir anda. Ay yazıklar olsun. Of, çok fena. Hocam selamlar saygılar. Epeydir dinlemedik. Özgün hocama iyi dilekler. Burak Çiftçi. Özgün sana iyi dilekler gönderiyor Burak Çiftçi. Ah sağ olsun Burak Can'dır. Tamam Lapsekili Tayfur konuşsana bir tane. Oğlum telif var bana atıyorlar artık. Melih. Yıldız'dan sana kalbim geçtiği dinler misin? Yıldız Melih. Alayım bakayım. Melih Yıldız. Melih Yıldız. Melih Yıldız. Ben de şarkı sandım Melih Yıldız'dan ya. Melih Yıldız'dan diye bir şarkıcı arıyorum abi. Geçtiği. Tamam buldum. Açacağım. Aldım. Tamam bekleyin. Yarın İzmir'deyiz tamam. Hocam selamlar Mardin'den Hidayet abi tamam. Hocam merhabalar ses analizimi yapar mısınız? Selenar. Tamam demek sen atmışsın Selenar. Tamam. Başka hocam MX grubu canlı konseri vardı analizi yapar mısınız? Hocam Şanışer şarkısı istemiştiniz. Hayır yapmayacağım. Pamuklu Böcegum. Aa Begüm sen geçen yayında ben senin analizi yapmıştım değil mi? Pamukluoğlu Begüm. Doğru hatırlıyorum değil mi? Evet. Doğru mu hatırlıyorum? Bir saniye ya. Begüm Pamuk. Şimdi doğru. Begüm Pamukoğlu. Geçen haftalarda ben senin... Geçen hafta yapmadım ben analizini senin. Bak 3 tane parça da yüklemiş. Bir şeyler yaz. Dimaş yeni şarkısı Fire yapın onu. Hocam dur Dimaş. Bekle. Onu haftaya yapalım. Şimdi zaten Dimaş yapmak başka bir sorumluluk gerektiriyor bizim için. Hocam ben gelmek isterdim ama evde misafirler var. Ya sizin ev belli zaten. Selenar. Vallahi billahi ya. Hocam selamlar. Kendi yazıp beslediğim şarkımı dinler misiniz? Enes Duran seni anladım. Alıyorum Enes. Gizem ne diyorsun? Ne diyorsun bu gençlerin? Gene seni anladım. Seni anladım bulamadım ama. Vallahi hocam herkesinki gibi güzel gözüküyormuşlar. Vallahi bilmiyorum. İlginç şeyler var işte her biri. Enes Duran. Yalnız o parça çıkmıyor ya seni anladım. Ha, bu mu?
Tamam, şu... Çok güzel Kendi söylüyorlar. bestelediğim şarkını Ya iyiler de var. Çok değişik artık şeylerle, yeni malzemelerle geliyorlar. Mesela Eren Sütmen'i burada görmek isterdim. Muhtemelen gelmediği için çok pişman olacak. Veya üzülecek. Muhtemelen çünkü bir şey için ayrıldı. Ya nasıl olsa bakmaz falan diye gitti. Ali hocam 2 sene önce Kasım ayında yayın yaptık. Teessüf ederim benimle yemekli yayın yapınız. Bak çıtayı Mardin'e koyduk biz şimdi. Gel yapalım. Yemekli yayın. Hido da davet etti hocam tekrar aynı mekana. Ya valla yemin ediyorum şu an deseniz ki ben biletleri aldım geliyorum atlar gelirim. O kadar yani. O kadar açım yani. Bu ne biçim bir yayın böyle açım diye yayın yapan adam. Peki Behnam Bani Belalım benim. Live in concert. Lan ne yaptım ya? Gittik adamın kanalına girdik. Behnam Bani hiç hayatımda görmedim. İlk defa. Belli ki İranlı şarkıcı. Cesaretim yok. Ha, çalıp söylüyor bu arada. Ya bu arada abi konser atmosferi muhteşem değil mi ya? Konser atmosferi dehşet abi. Tüyler diken diken abi. Bu İran'da böyle bir şey var. Kaç senelik şarkı abi bu Belalım benim? Emrah'ın şarkısı. Değil mi? Belalım benim. Galiba sözü müziği de Emrah'ındır bu hatta bunun. Çok muhtemelen söz müzik Emrah'tır bu abi. Bakalım. Yazmıyor da şimdi ama. Belalım benim galiba Emrah'ındı. Abi kaç senelik şarkı bu ya Özgün? Yazmıyor ki bir yerde arkadaş. Biri de yazsın ya. Yani çok klasik. Ama kimin şarkısı ve kaç yıl önce çıktı? Hemen araştıralım. Lütfen rica ediyorum. Bak Writers Emrah Erdoğan, Şükrü Kekevi. Muhtemelen sözleri ortak yazmışlar. 30 sene vardır diyor Burak Çiftçi. ChatGPT. Şükrü Kekevi sözü Emre İpek bestesi. Emrah İpek bestesi. Evet yani Emrah, bildiğimiz Emrah 98. 98. Bak abi. Ben konservatuvar 2. sınıftayım. Belalım benim yeni çıkmış. Abi şimdi bir gariplik yok mu ya burada? Yani bundan tam 30 sene önce çıkmış bu şarkı. Özgün. 30 senedir bu şarkı duruyor abi. Ve hiç kaybolmamış. Nasıl oluyor bu ya? Yani bu şarkıcının gücü mü Özgün? Şarkının gücü mü? Hadi size muhteşem bir soru sorayım. Ve bugün yayınımızın başlığı bu olsun Özgün. Şarkıcının gücü mü? Şarkının gücü mü diyelim yayınımıza. Tamam mı? Çünkü inanılmaz bir şey. Ya bu Emrah'ın gücüyle mi bu noktaya geldi? Yoksa yani kim bunu bu noktaya getirebilir hani? İlginç değil mi? Şarkının gücü abi net diyorlar. Şarkının gücü diyorlar chatte sürekli. Bence şarkıcı diyor bak bir arkadaşımız da. Tersini söylüyor. Belalım benim, belalım benim, belalım benim. Sonra al bu gönlüm. Ters yapıyor. Kurtulamam derdinden. Bence her ikisi de diyenler var. Ama tabii İran farklı bir okuyuş stili var ama çok yakın bize. Çok güzel bariton bir ses. Behnam Bani belki de artistleri de vardır ama benim duyduğum kadarıyla öyle bir şey. Çok da keyifli bir okuma yapmış. Hakikaten ilk defa duydum ama
Şarkının gücü mü, şarkıcının gücü mü dediğinizde 30 yıl koyabilirsiniz işte böyle. Bulgaryan folkloru Kaval Sviri. Ama telif var ya çocuklar. Ben buna hiç girmeyeyim. Ne olacağını biliyorum çünkü. Menajer Hasan Baldır Lapsekil Tayfur konuşsana bir tane. Dedim ya, daha önce bir iki tane yaptım. Sonra sıkıntı oluyor ya. Melih Yıldız kalbim geçti sana. Sana kalbim geçti. Yalnız bu şey be çocuklar. Stüdyo kaydı bu ya. Canlı değil bu. Seni seçti ruhum neden? Ses çok güzel bir ses. Fakat canlı olsaydı ne güzel olurdu. Var mı canlı? Yoktur. Evet. Keşke olsaymış. Yani böyle çok güzel bir video. Ama video bu. Begüm Pamukoğlu. Bulut geçti, gözyaşları Arif Murat. Şu videoya bakın nameler. Merhaba hocam. Murat Arif mi yoksa Özgün? Arif Murat diye yazıyor ama. Bir kanalına bir bakalım mı? Ben de bir bakayım. Kanala gidiyorum. Arif Murat. Hayır yok başka bir Murat Arif. Dur bakayım. Şu videoya bakın demiş. Ona bakıyorum. Yok buldum. Video kullanılmıyor. Yok kullanılmıyor. Attığın link bozuk. Enes Duran. Fikirlerinizi yoruma bekliyorum. Tamam. Şimdi anladım. Yetmiyor. Kendi yazıp bestelediğim Hay Allah'ım. şarkıyı Özür dilerim. söyleyeceğim. Fikirlerinizi yoruma bekliyorum. Şimdi anladım. Yetmiyormuş, bitmiyormuş sevmek. Niye ağırmış hasret? Seni unutmak mı zor, dünü yaşamak mı zor bilemedim. Neden aradım boşu boşuna, oturup ağladım, kadere bağladım bir umut uğruna. Hiç fena değil bu arada şarkının. Kopar gidelim Okuyuşun da güzel. buralardan, ne izim ne sözüm ne de yaralardan bir eser kalmaz. Biraz kapalı söylüyorsun ama maz gibi oluyor. Kendi yazıp Güzel. Küçük melodi yapmışsın ama tatlı. Mehmet Gürel'i kimse bilmez söylüyor. Kim? Begüm Pamukoğlu. Yani çift sesler var. Gürengi şarap Burası neresi ya? Müzik Güzel Sanatlar Üniversitesi burası. öyle günde. Çift sesler falan ama solist sesi yok. Burada hepsi düet yapıyorsunuz galiba kanalınızda. Tantaşçıda. Yok senin gibisi yok. Niye bu kadar tiz ya? Herkes yalan dolan. Kaotik bir şey olmuş be. Çok Bu- iyi olmamış. Buyur Özgüncüm. Bu şeyden dolayı hocam Tansık Tantaşçı'nın vokali de çok tizden okuyor ya. Ha öyle mi? Konser kaydına bakın hocam Tan'ın. Bakayım. O Tansık ismini unuttum. O da böyle tizden alıyor hep. Tan yok mu diyeyim? Yo başka bir şey. Yok muydu? Ha yok şarkının adı? yok buldum. Tan yok Başkanlar Korosu yok. Konser kaydı. Sonda Tansık'ın vokali var. İsmi ne? Tansık mı? Evet Eylül Tansık. Seda Eylül Tansık. Ha Eylül Tansık. Ha Kemalist. tamam. Senin gibisi yok. Namenin güzelliğine bak bu arada. Senin gibisi aldattı. Herkes yalan dolan. Sen hiç güzel olan. Bu ne? Ben ilk defa duydum. Saçma sapan güzel.
kadar temiz nameye bu kadar tizde yapmak. Şimdi hemen şöyle bir bakacağım. Biraz sonra da Seda Eylül'ün kanalına da gireceğim. Şimdi Türkiye'de en sevilmeyen kadın rengi. Bak ne kadar absürt bir şey söyleyerek girdim. Onun için demiyorum yani. Abi biz Türkiye'de ince kadın sesini sevmiyoruz. Özellikle Türk müziği okuyorsa hiç sevmiyoruz. Mümkünse tizden okumasın. Bizde kadın sesleri kalın, erkek sesleri tiz olduğu zaman seviliyor. Ama ben konservatuar yıllarımda o kadar iyi soprano kadın sesleri dinledim ki ve hepsine haksızlık yapıldığını düşündüm. Neden? Çünkü bu kadın seslerini alıyorlar. Diyorlar ki bak bu tonda okumuyor ya, kadının tonu tiz. Rahat orada okuyor. Hayır diyorlar, sen buradan okursan herkese çok tiz gelir. Alıyorlar o sopranoyu, mezzo soprano yapmak için mücadele ediyorlar. Ve bütün soprano sesleri konservatuarlarda okuyan çoğunluğu bozuk ayrılıyor abi. Seslerinin çoğunu kaybediyorlar. Ve gene ilginç bir detay vereyim. Şöyle bir cümle vardır. Konservatuara girmeden önce ay bir güzel şarkı söylüyordum. Konservatuara girdim, bütün hevesim kaçtı. Bak, bu cümleyi söyleten şey bu hata. Abi öyle şey olur mu ya? Bu ne yapmış peki bak? Seda Eylül Tan şarkısını, Seda Eylül Tan sık. Öyle bir söylüyor ki mükemmel. Yani bu şahane bir örnek. Ya bunun pesten okusa, oradan okusa şu ton. Hayır abi, şıkır şıkır. O kadar zor bir şey yapıyor ki abi. O kadar zor bir şey yapıyor ki bu tonda okuyacak. Böyle bir soprano rengi olacak. Bir de takır takır name yapacak. Nefis. Hak ettiği değeri vermiyorlar böyle şarkıcılara. Aşırı sinirleniyorum. Aşırı sinirleniyorum. Ama Tan o değeri vermiş. Helal olsun Tan. Bu. Çünkü Tan da yıllarca bunu yaşadı. Ya ben yayınlara başladım Özgün. 10 sene oldu işte. 9 sene önce falan Tan analizi yapmışımdır. Neydi abi? Hatta Tan'la röportaj yaptık. Meşhur. İlk röportajımız. Şey şuydu. Tan hak ettiğini almıyor. Tan hak ettiği yerde değil. Tan hak ettiği. Devamlı bu. Böyle bir sanki hak ettiği bir yere bir şey varmış da. Ya aslında öyle bir şeyin olmadığını, bir hayal olduğunu görüyorsunuz. O hak ettiği yer denen şey yok. İnsanların yaptıkları şeyler var abi. Yani hak ettiğini vermek değil, zaten hak ettiği çok yüksek bir yer zaten. Ve şu anda o yerde hakikaten çok zor yaptı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Müthiş güzel söylüyor. Hem kuvvetli hem net, parlak bir renk. Güçlü bir renk. Bir yandan da nefis name yapıyor. Şunları şuraya alın abi, bir zahmet. Şunları şuraya alın, sola alın, sola. Bunları sola alın. Tamamen yüzündeyiz şu anda. Yüzünde video çıkıyor şu anda Seda'nın. Körmüş sana bakar. Müthiş bir ses. Yayın sonunda finalde sürpriz geldi. Canlı var mı? Var. Yok. Canlı var mı? Yarası saklım. Canlı mı? Evet. Bir kırık gençlik hikayesi. Yok mudur sevdanın çaresi? Hasretin kızıl hanesi. Pozisyon değiştirerek okumak zorunda kalıyor. Çünkü Sezen Aksu şarkılarının hiçbiri böyle kafa renkleriyle falan söylenmiyor. Bayağı göğüsten söylüyor. Çileli başıma gelip tac oldu. Ah yine o gurbet meselesi. Gülüm
Akapella mı yapmış? Soldu Düştü çünkü hafif. yaralı kuşum hazan. Ben bu kaydı sevmedim abi. Dön bak dünyaya pusulam rüzgar. Yalan söylemiş. Her yer toz duman Dize bakalım. diyen dilin. Değil abi. Tan'ın şarkısındaki okuduğu stil neredeyse hiçbir şarkı. Yeter ne? Resmi müzik videosu. O yayınlanmış şarkısı. Yeter. Ne zaman Hocam. çıkmış? Efendim Özgün? O seste düet performansı var. Öyle mi? Orada da şimdi... Şeyi attım. Chat'e attım. Tamam. Parçasına da bakacağım. Parça parça her duygunu olmaz benim bir maske ve Belli ki Sezen Aksu çok seviyor. Genç Sezen Aksu parçası okumuş. Yapımcı prodüktör Tan Taşçı çıkarmış. Yapımcısı. Hangi firmadan? TCT bir şey. bir duyguda her karışa sen de senden başındaki yabancı yar. Devam ediyorum. Sonra resmi müzik videosu. Sadece Başkanlık Korosu'nda canlı okumuş. Diğerleri de böyle bilindik şarkıların coverları. Tam aradığımı bulamadım. Demek ki Gemimizin yükü ağır, bilmem daha kaç dalga derler ki mecbur kalır. Pusulam rüzgar, pusulam dolu. çok orta tonlar. İlginç. Hakikaten ilginç. Gözler hafif hafif yar inceden. Kalbim kırık dökük dilek tutarken. Aşkın bana karşı başı hep eğik. Yürüdüm. Yürüdüm. Uzunca bir süre ağladım halime. Düşünüp bir çare bulamadım, acıdım kendime. Ya işte bu göğüsten okunan şarkılar var ya. Bu göğüsten okunan şarkılar görüyorsunuz değil mi? Ya peki o sihir neyden kaynaklı sizce? Yani o Tan'ın o parçasındaki o tizden okuyan kadın neden bu şarkılarda yok? Şimdi anlattığım şey vardı ya başta. O anlattığım şeyden kaynaklı. Ve kendi de yıllarca okuduğu şarkılarda neyi seçmiş? Ne kadar göğüsten okunan şarkı varsa onu seçmiş. Çünkü bilmiyorum, tanımıyorum kendisini, hiç tanımıyorum. Ama insanlar oraya gönderiyor abi. Bak şarkının gücü değil. Oraya gönderiyorlar böyle şarkıcıları. Sakın bu kadar tiz söyleme. Sakın. Normal söyle abi, bir şarkıyı söyle. Öyle olunca da olmuyor ki. Sihri o değil. Şarkıcının sihri o değil. Bak bambaşka bir şey okuyor. Mezzo soprano gibi şarkı söylüyor. Bak hiç tanımadım ha. Özgün ilk defa dinliyorum. Tanım parçasında dinlediğimiz şarkıcı olağanüstü bir şey yapıyor. Buraya geliyoruz. Her şey çok normal. Sakin sularda yüzmeye devam ediyoruz. Nasıl oluyor bu abi? Bir tane daha şarkısı var. Tan'la beraber söylemiş. O nasıl bir şey bakalım? Umudumu kilitli sandıkla elinden. Parça nasıl başlıyor? Geçmez bu dert benden. Kabuğuna düşman bir yara. İçmişim zehri elinden. Boynum bükük bahara. Adım bir yasak kuş. Süzülür cennetimde. Ellerin neden bana düş. Durmuyor gözlerinde. Sakladım umudumu. Ya bu parça daha uygun gibi ona. Kilitli sandıkla Gideceğim. evimdin geldim. Bu son yeminim olsun.
Buyur Özgüncüm. Bir şeyler attım da hocam ben. Bakacağım. O Ses Türkiye'ye bakmak istemiyorum. Telif canavarı olduğu için hepsi. Ya, o ses dışında da 2 tane buldum bir şeyler. Hemen şimdi bakacağım. Yok şimdi bırakmayacağım yayını zaten. Sarılsak öylece, uçsak göklere, bizi kanatsız bırakma. Aklın başında değil. Peki. Özgün senin attıklarına bakacağım. İşte bu kolay bir şey değil abi. Hem de hiç kolay bir iş değil bu yaptığımız iş. Müthiş bir ses bulsanız bile onu bir yerde değerlendirmeniz gerekiyor. Seda Eylül, evet bir tane parça. Toyga Dışı Hayat gibi. Kıymetine soğuk gidiyor bu aralar, üşürsün sen bilir haber vermeyi. Pencere acımasızsın, isyankarsın, vefasızsın, riyakarsın, hem günahsız hem günahkarsın hayat gibi. Evet bu daha çok sesine yakışmış. Başka ne var? Ha, buna baktım. Yalana baktım Bunu istemiyorum. Bunu artık Zeynep Avcı başka bir şeye getirdi çünkü. Gel çarem O Ses Türkiye. Elleri sevemem başka birini. Güneşi hadi bırakma beni sonsuzluğa. Ne kadar kötü bir mix bu arada ya. Yani yanlış parça. Ebru Gündeş'in bakışından anlayabilirsiniz. Geliyor. Evet. Bu da değil ama. Ya bunlar güzel. Farkını yaratıyor. Nameleri çok güzel, becerili ama değil. Tam anlatabildiğimi anlatamadım ben size ama benim kafamda o şeyi biliyorum. O konservatuar yıllarında Türk müziği eserlerini o tizden okuyan kızların rengini biliyorum. Yani bir ses Hicaz okumak gibi, bir ses Uşak okumak gibi. Yani yerinin bir altında okuyan kadın sesi için çünkü 4 ses seçilir çoğunlukla eserler. 4 ses, 5 ses. Onlar bir ses okurlar ve gerçekten bambaşka tınlar. O belki de her parçada karşınıza çıkan bir şey değil. Genelde seçtiği parçaların tamamı göğüs sesi okuyan şarkıcılar. Kader kader değer değil de ben kendime kızıyorum. Abi çünkü üretim yok. Üretim Özgün. Evet. Neden? Sıkıntı orada. Ha, çünkü diyor ki o şekilde okuyan kadına uygun üretmiyor. Çünkü öyle bir şey yok. Bunun çünkü Dediğiniz gibi talep de yok. talebe uymadığı için olmuyor. Anca ne olması gerekiyor? Bir genius'ın çıkıp ona uygun şeyler dikmesi gerekiyor. Ve kendinin de öyle bir yeteneği olması gerekiyor. Öyle insanlar var. Var. Yok değil. Şimdi ararsak buluruz. Aa biz böyle bir sesi seviyoruz deriz mesela. Nasıl sevmişiz falan. Arasak buluruz. Şu an çıkmıyor. Demek nadir böyle sesleri seviyoruz. Gönül Doktoru ile bitireceğim. Samsun'daki Diyanet Akademisi 3. dönem hatıra klibi. Müziği geçiyorum. Semaya yükselir ezanla sesi, Hakka çağırmakla harcar nefesi. Semaya Oo. yükselir ezanla sesi. Daha keskin, net, böyle güzel bariton. Hakka Bariton gibi. çağırmakla harcar nefesi. Bir ömür üstünde mabet gölgesi.
böyle sallar. Sesler. Davet eder gönül doktoru. Bir ömür üstünde mabet gölgesi. Tam nazal okuma ama ya. Hakka davet eder gönül doktoru. Ama en nazal okuyan sizsiniz. Diğer kişiler bu kadar nazal değil. Rabbinin rızası onun tek yolu. Yüreğim anlaş ile dolu. Rabbinin rızası onun tek yolu. Evet, sesler çok daha hacimli. Tekniği daha iyi ama birazcık kapalı az tabii. Yüreğim anlaş. Mesela bu teknik çok geliştirilebilir. Çok daha hacimli ve kuvvetli hale getirilebilir. ile dolu. Peygamber varisi Mevla'nın kulu. İslam'ın hadimi gönül doktoru. Güzel. Peygamber varisi Mevla'nın kulu. İslam'ın hadimi Bir nazal okuyucu daha bayağı nazal. gönül doktoru. Bunda müzik kulağı çok iyi. Oo, 4 minareli. Özgün, ne kadar değişik bir camiymiş. Oo, harika bir cami bu da. Çok değişik. Begüm, çok teşekkür ederim. Aşk ile Kur'an'ı okur dilleri. Evet, güzel teknik. Nazal gibi ama aslında bayağı temiz okuyor. Ona meftun eder hep gönülleri. Aşk ile Kur'an'ı okur dilleri. Evet, Halil İbrahim'in sesi hakikaten farklı, net, keskin, güzel, net bir rengi var. Çok farklı bir ses. Ben çok beğendim rengini. Ona meftun eder hep gönülleri. Zaten kendinden de çok emin. Hakikat yolunda gönül erleri. Hak yolun yolcusu gönül doktoru. Temiz okuma. Hakikat yolunda gönül erleri. Hak yolun yolcusu gönül doktoru. Aslında çok okuma tarzında o açıklık hep var. Zaman zaman yüksek sesleri kuvvetli okumayla alakalı bir beceri var aslında. Geliştirilebilir beceriler bunlar. Ezanla çevirir bizi felaha. İman edin diye bir tek ilaha. Ezanla çevirir bizi felaha. İman edin diye İkisi de küçük okuyorlar ama yani. Çok kapalı ağızla okudukları için. daim niyaz eder yüce Allah'a. Bir din gönüllüsü gönül. Burası da mı bir camiymiş? Ne kadar küçük ve güzel. Çok zarif, ahşap görünümlü. Daim niyaz eder yüce Genizden okuyor ama. Geride, çok geride sesi. bir din Kesin genizle ilgili bir şey olabilir. gönüllüsü gönül. Burada yani. Bir din gönüllüsü gönül doktoru. Evet, çok selam sevgiler herkese. Ne güzel bir video olmuş. Sizin için de güzel bir an olmuştur inşallah. Peki, finito. Yapay zeka türkümü dinlemek ister misiniz? Yapay zeka türkü. Gümüş Emre. Özgün. Hiçbir şey demiyorum. Yapay zeka türkü.
Artık böyle. Hadi bakalım bir anonim türkümüzde. Yapay zeka türkü. Ama bu türkü mü şimdi? Bence bu türkü değil, bayağı arabesk. Baktığın her güzel şeyin yansıması sensin. Bir saniye, bunu sen okumuyorsun değil mi? Emre Gümüş. Altyapı vokalde Suna Eyal. What the oha. What the oha diye bir kelime de çıktı. Gittiğin her güzel yerin manzarası sensin. Gözlerin atsın kurşunu da ciğerimi delsin. Bir kere tut ellerimi, sen de çok seversin. Şaka. Uzaksın memleket kadar, bir o kadar yakın. Ne? İstanbul kadar güzel en sevmediğin fotoğrafın. Ne kadar var Arabesk. Parça türkü falan değil ama arabesk yani. O ses çok güzel. verdiğin tasam hem de Adın oha. birini tek tek unuttum. Delireceğim. Güzel bakışların. Senden umut bekler kalbimin küçük kırıntıları. Te. Yine de tek sözünle değişir bu şehrin sırrı. Bir kere Un kafanı ya, yeri çıktı. Harika yorum ya. Un kafanı AI. Değil mi? AI çarşısı Özgün. Ya Un kafanı ya Allah'ım. daha görmek için öderim her bedeli. Görmediğim her bir güne borç bilirim yaşları. Aa! Sevmek ve istemek seni tek işi kalbimin. Baba sürekli söylüyor ama ya. Bir arasayı yok mu bunun? Habire söz yazmışsın sen de. Seni Rab'den istedim çünkü o senin sahibi. Dikenine katlanmaya hazırlanır ellerim. Çünkü Altın Sesler 14 bu hafta yapmayayım. Ne olur. kanamazsa Bitti çünkü. Enerjim olacak bitti. Bu dünya cehennemin. Kalk Özgün, kalk kalk kalk. ya. Hayda. Kalk 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 kalk. Hey! Gelmiyor seni sevmek. Abi versene Mardinli'ye bu türküyü okusun. Hido'ya ver Hido, sen oku bunu. Tan kimsesizce yaslan. Papatyalar seni yorsun benimse tek isteğim. Sen benimsin, sen benim, sen benim. Baktığın her güzel şeyin Oğlum bu ne? Adamın sesi çok güzel. Ama parça artık bir yerden sonra bayıyor çünkü hep aynı müzik, aynı şey ya. yansıması. Big 5. bölüm yorumu gelir mi? Ne yapıyorlar ki? Şarkı mı söylüyorlar Özgün? Evet, şarkı söylediler ilk kez. Ha, bakarız ya. Şimdi onlar daha Bu yolları arada uzun. bizim Buyur Özgün. yapacağım, yani yapmak için konuştuğumuz iki analiz vardı ama galiba vakit kalmadı değil mi hocam? Ne yapacaktık? Biri K-pop, gözleri görmeyen çocuklar, bir de Aa. brutalci güzellik. Haftaya bakalım ya. İyice artık şey oldu. Turşum çıktı. Haftaya onlara bakalım. Direkt yayın başına. Ben hatta onları kopyalayayım şimdi. Dararira dararara tarariri tarariri de dararara belalım delalım 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 delalım. Andırıyor mu? Bu sevdalar boşuna le, bu sevdalar boşuna delalım 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 delalım. Bayağı delalım dinliyoruz. Sensin gittiğin her güzel. Ama çok güzel ses. Hakikaten şok etti. Peki finito. Yayının sonu. Yeter ya. 4,5 saattir 2,5 saattir yayındayım. Özgün'e ve Sara mıydı?
Tamam. Gümüş Emre vallahi bakarız bir ara. Senin kanalına oturalım. Senin kanal özel yapalım. Hakikaten yıkmışsın ortalığı. Evet, güzel yayında çok teşekkür ediyorum sevgili Özgüncüm. Hepinize selamlar, sevgiler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Gelecek hafta Görüşmek Görüşmek üzere hocam, sağ olun. Vallahi güzel yayında. Oh. Oynamadık da demeyiz. İyice kurtlarımızı da döktük. Final. Tamam. Yapamadıklarımız varsa haftaya. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları. Görüşmek üzere hepinize. Bay bay.